İyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Hepinize yine yeniden bir canlı yayından merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı Konyaspor ile deplasmanda Konya'da 0-0 kalarak şampiyonluk yolunda game over dedi mi? Biraz sonra yorumcularımız Mutlu Hocam ve Adnan Hocam değerlendirecek. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Heyecan dolu maçı Konyaspor 0-0'lık skorla sona erdi. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yolunda da ağır yara aldı. Konya Fenerbahçe maçıyla ilgili birazdan olaylara değineceğiz. Tek tek yorumlayacağız. Evet, Mutlu Hocam, bugünkü maçın yorumunu, ön yorumunu senden bir alalım. Genel olsun hocam. Pozisyonlara girmeden genel pozisyonlara ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Pozisyonları almadan önce hocam nasılsın? İyi misin? Sağ olasın Barış Hocam. Teşekkürler. Biraz dünkü yolculuğun yoruculuğu üzerimizden bugün atmaya çalıştık. Attık da sayılır yani. İyiyiz şimdilik. Bir yaramazlık yok. Hocam sen eski Çınar'sın demeyeceğim. Sen hala Çınar'sın, eskimedin. Sana bir şey olmaz hocam. Çınarsın. Taze Çınarsın. Taze Çınar'sın hocam. Sana bir şey olmaz. Teşekkürler. Sizler de öylesiniz. Allah razı olsun. Eyvallah. Adnan hocam, sende ne var ne yok, nasıl gidiyor? Çok iyi. Her şey iyi. Bomba gibi. Bomba Bugün gibi. soğuktu. Kuru bir soğuk var İstanbul'da. Güneşli ama soğuktu. Evet. İyi yani. Her şey iyi maşallah. Tamam. Dün ben Ankara'ya giderken vallahi yolda hem giderken hem dönüşte yağmura yakalandım. Yağmur var. Evet. Araba cam silecek yetişmiyordu. O kadar yoğun bir yağmur vardı. Bir de sis vardı giderken, özellikle giderken. Sis 100 metre önümü göremiyordum. Yani Evet. o da bayağı trafikte sıkıntı yaratıyor. Önünü görememek çok tehlikeli yani. Tabii. Şükürler olsun gidip Yeni yoldan mı gittiniz? Aksaray üzerinden mi? Yeni yok yeni yolu kullandım, otobanı. Çok güzel evet. ya. Biraz yani hız yaptık ama çabuk vardık. Yani Ankara'ya yol kısalmış gibi geldi bana yani. Neyse radarda yakalatmam seni, merak etme. Yani oralara fazla açıklık getirmeyelim. Zaman Hocam, dilimi olarak. Maç bitti, puanlar paylaşıldı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan mücadele 0-0'lık skorla sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takımın da hanesine birer puan eklendi. Fenerbahçe Lig'deki puanı 90 yaparken Konyaspor ise 37 puan yaptı. Sarı lacivertler bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Mutlu hocam, maçla ilgili genel değerlendirmen nedir hocam? Şimdi öncelikle bizleri takip eden bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugünkü maça gelecek olursak Fenerbahçe yani geçen haftalardan kalan 4 puanın da etkisiyle artık ümidini yitirmiş bir halde maçı tamamladı. Yani ümidini yitirmiş halde maç oynadı. Yani o şekilde de maç sonlandı diyelim. Burada Fenerbahçe Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından daha çok Konyaspor'un kümede kalma mücadelesini izledik. Yani çünkü Fenerbahçe zaten ümidini yitirmiş. Sahadaki futbol anlayışı bunu gösterdi. Çok dağınık, çok yani ne yaptıklarını bilmeyen bir takım vardı. Yani ufak tefek tabii atakları var, şeyleri var. Kazanma muhakkak olacaktır. Ancak yani şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe'nin Fenerbahçe hüviyetinde değildi yani bugünkü takım, öyle söyleyeyim. Burada işte dediğim gibi şampiyonluktan çok kümede kalma mücadelesi veren bir Konyaspor izledik yani. Konyaspor'un buradaki aldığı bir puan, kendi sahasında olmasına rağmen şampiyonluğa oynayan bir takımdan alınan bir puan Konyaspor'u belki de bu bir puan kümede bırakacak. Yani kümede bırakacak derken kümede kalacak, yani şeyde kalacak, ligde kalacak, öyle söyleyeyim yani, bir alt lige düşmeyecek. Öyle bir mücadele oldu. Son dakikalarda bir gol oldu tabii ama o offside. Onu da öncelikle buradan belirtmek istiyoruz. Kesinlikle gol değil yani, o offside pozisyonu. Yani durum bu. Fenerbahçe bu saatten sonra 6 puan fark var. Yani 3 maç kaldı. Birisi önümüzdeki hafta Galatasaray'la kendi sahasında oynayacak. O daha bir sıkıntılı bir durum.
Yani lig resmen yani dün bitti demiştim ben yorumlarımda. Ancak bugün tescillendi diyeyim daha doğrusu. Hocam bir Fenerbahçeli olarak üzüldünüz mü bugün? Ya tabii ki üzülürsün, üzülmez olur musun yani? Ee, muhakkak insan üzülür tabii yani. Peki tamam. Adnan Hocam, Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe Mayıs Haziran 2023'ten bu yana ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 deplasman maçında puan kaybetti. Hocam maçın genel yorumu nedir senin açından? Maçın genel yorumu gerçekten sahada çok kötü iki takım vardı. Çok kötü yani. Eğer yani Fenerbahçe'yi böyle Galatasaray yakalarsa zaten ben bir şey daha duydum yani duyum. E, Daha sonra Okan hocam Hoca, o heh, duyumu sonraya tamam. saklayalım. İzleyicilerimiz Şimdi, biraz gelsinler ondan sonra. şimdi çok kötü iki takım vardı sahada. Gerçekten ne yaptığını bilmeyen. Ha Ceko birkaç pozisyon yakaladı ama kaleci çok iyiydi. Konya'nın kalecisi. Günündeydi. Yani aslında gol yememesinin sebebi de kaleciydi. Ama futbol olarak ortada hiçbir şey yoktu. Erken sakatlanmalar oldu. Fenerbahçe'de 2 tane sakatlık, Konya'da bir tane sakatlık, mecburi Osayi değiştirmeler İrfan oldu. Can Kahveci hocam Tabii Fenerbahçe'de. çok Evet. yani onlar da iyi oynuyorlardı. Gerçek yani iyi M- oynuyorlardı değil mi? Takımın iyilerindendi. O Onlar sahi da değil de sakatlandı. İrfan Can'ın Evet. sakatlanmasına ben anlayamadım oradaki sakatlığı. Neyi oldu, ne nüksetti. Fideler Hakikaten attı hocam. Artık ligin sonu geldik sıra Hocam bunlar yani evet. artık kaldıramaz oluyor. Bu sakatlık bence Fenerbahçe'nin çalışmasıyla da ilgili. Yani İsmail Hoca'nın yüklemesiyle de ilgili gibi geliyor. Sahada da olabilir. Şu anda Konya'nın sahasında bir durum görmedim ama sahada da belki bir sıkıntı olabilir. Artık ligin sonu geldikçe olur bu türlü şeyler. Genel olarak Konya'nın attığı gol zaten offside'dı. Ben zaten diyordum bu son dakika Konya biraz hücum oynasa atar birkaç tane diyordum. Tam o dediğimde gol oldu. O da offside oldu. E, Konya hiç gitmedi. İleride hiç çoğalamadı. Çok yalnız kaldı orada. İki topçu eridi onların arasında, defansın arasında. Orta sahada çok top kaybetti. Yani iki takım da bugün gününde değildi. Aslında birer puan da yani o normal olandı yani paylaştılar. Konya zaten bundan sonra da küme düşmez bu saatten sonra. Buradan bir puan alması da iyidir onun için. Genel tabii ki. olarak yani kötü bir maç yani hakem zaten vasattı. Hakem ben beğenmedim zaten. Hocam Yani hakem inanılmaz kötü. Bizim Türk evet, hakemleri evet. hocam yok hocam. Yani bizim Türk hakemleri gerçekten performansları çok kötü. Hocam çizgi kenarındaki pozisyonlarımı taçla ilgili olan pozisyonlarımı konuşayım. Ceza sahası içerisindeki pozisyonlarımı konuşayım. Barış hocam Ceko'nun yaptığı her hareket fauldü ya. Her Hocam girdiği bak adama fauldü yani. verilmeyen golün öncesinde Ceko yükselerek dirseğini Evet, bastı. Orada evet. o rakip oyuncuyu, Konyasporlu oyuncuyu düşürdü orada. Hoca bunu görmedi. Daha sonrasında kontrayı yediler. Kontrayı yedi, offside'a düştü falan filan. Yani hocam hangisini anlatayım bilmiyorum. Bir defa şu her maçta ayak basma ve buna artık izin verme, müsaade etme olaylarını Türk hakemlerinin bir an önce çözmesi lazım hocam. Yani her maçta en az 3-4 ayak basma olayı oluyor ve es geçiliyor. Bence net hocam bunlara direkt kararlı bir şekilde kart göstermeleri gerekiyor. Hocam Fenerbahçe çok dağınık bir oyun sergiledi bugün. Çok yani kanatlardan gelmeye çalıştı ama Galatasaray'daki gibi bir Barış Alper veya içeri kat edip Ziyech gibi şutör bir oyuncuları yok. Oyuncuları olmadığı için hocam bak ne orta var kanatlardan, sprinterlerden araya hani kanat bek ve stoperi yarıp geçecek içeriye ne bir sprinter oyuncusu var, ne orta kesecek bir bek oyuncusu var. İşte içeri kat edip içeriden kaleye şut çekecek bir oyuncusu var. Hocam Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Şimanski bu üçü bir arada oynamaz hocam. İlk yarı hoca bu üçüyle bir çıktı. Sen bu maçı %100 kazanman gerekiyor. İsmail Kartal ve sen ilk 11 olarak Ceko, Batshuayi ikilisiyle çıkman gerekiyordu. Hocam oyuncular hocaya kırık. Ben size net Evet. söyleyeyim hocam. Tabii tabii. İsmail Kartal'ın oynatmış olduğu oyun sistemini oyuncular hiçbirisi
istemiyor, benimsemiyor. Hocam Ferdi'yi orta göbekten kullanamadı Fenerbahçe. Ortadan bir tane ilk yarı nezdinde konuşuyorum. İlk yarıda bir tane atak yapamadılar. Çok savruk bir oyun sergilediler. İkinci yarı biraz daha toparlandılar. Batshuayi girdi oyuna falan. Çünkü rakip de hocam tedirgin olmaya başladı fark ettiyseniz. Daha fazla geriye çekildi ister istemez. Şimdi üstüne bir de Serdar Dursun girdi ilerleyen dakikalarda. Rakip iyice oyun anlayışından koptu ve defansif bir anlayışa geçti. Orada gol atacaktı. Çok fazla kaçırılan goller var. Ceko'nun iki net. Fenerbahçe'de doldur boşalt yaptı. Onu diyorum Fenerbahçe'de hocam. doldur Yani boşalt ikinci yaptı. yarıda Tabii. doldur boşalta geçti. Evet. Merkezden bir tane organize hücum bırak denemeyi hocam. Bırak denemeyi hiç bir tane top bile getiremediler maalesef. Fenerbahçe hocam bugün çok savruk ve dağınık bir oyun sergiledi. Mutlu hocam buyur hocam. Ee, evet Nisan Barış iyi Hocam. yayınlar. Ceko son 5 maçta en az 15 gol kaçırdı demiş. Misat teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Çok doğru bir analiz. Bence Ceko yani oyun mental olarak istediği oyun tarzında oynayamadığı için bence Dzeko da artık bıraktı. Yani bu iş zaten bu hafta Galatasaray'ın psikolojik olarak Fenerbahçe'ye bak ne kadar psikolojik dahi ne kadar etki ettiğini Galatasaray'ın 6-1'lik skorla Evet. Fenerbahçe'nin üzerinde ne kadar ciddi bir baskı kurduğunun bugün hocam net Fenerbahçeli futbolcular Fenerbahçe yedek kulübesi gösterdi diyorum. Mutlu hocam. Evet, yani az önce söylediğimiz gibi Fenerbahçe bugün istenilen futbolu oynayamadı veya işte geçmişten kalan sıkıntıların artık gün yüzüne çıkması ve aşikar olması, işte Galatasaray'ın maç kaybetmemesi, hatta bırakın Galatasaray'ın maç kaybetmemesini farklı skorlarla kazanması, yani bunların hepsi Fenerbahçe üzerinde bir baskı, bir psikolojik bir sıkıntı yaratmaya başladı. Fenerbahçe'de yani böyle devam ettikçe de Fenerbahçe'nin eli ayağı birbirine dolaşmaya başladı. Yani hele maçları böyle yani Sivas maçında berabere kalması, işte Samsun maçında berabere kalması, yine bugünkü maçta berabere kalması bunların hep bir göstergesi. Her maçta o beraberliklerde 2'şer puan bırakması 6 puanın açılmasına neden oldu yani. Ya geçmişten kalan işte sıkıntıların neticesi diyorum ben bu sonuca. Tabii ki yani yönetimde, teknik hoca da bir takım futbolcular dahil yani iyi şeyler olmasını muhakkak istemişlerdir, istiyorlardır. Ama ellerinden gelen de bu. Yani daha doğrusu bu süreçte yaşanan olayların etkisinde kaldı takım. Etkisinde kaldı, kurtulamadı. Bunu sahada da yani ister istemez bu şeyi hissettiler yani. Oynayamadılar. Yani bunu sahaya da yansıması sonucu ister istemez beraberliklerle maçları bırakmak zorunda kaldılar ve Süper Lig tarihinde golsüz beraberliğin çıkmadığı rekabetler arasında en fazla maça sahne olan eşleşme Fenerbahçe Konyaspor arasında hocam 45 evet, maç hocam. evet, Yani aynen öyle. gerçekten yani iyi bir rakam 45 maç gerçekten yüksek bir rakam yani yüksek bir istatistik hocam. Adnan Evet. hocam ne diyorsun? Şimdi şöyle bu hem Hüseyin Mirsat Bey'in de cevap vermiş olayım 15 gol kaçırdı diye. Bugünkü Ceko'nun kaçırdıkları fırsat Icardi'ye gelse hepsini atardı. Değil Bak mi? aradaki farkı söylüyorum yani golcü farkını işte Galatasaray'ın golcüsüyle Fenerbahçe'nin. Çok gerçekten gol kaçırdı. Burada zaten İsmail Hocam maça yanlış kadroyla çıktı. Yani Szymański yerinde oynamadı. Dediğin gibi o üçlüyü aynı anda oynamaması lazım. Ondan sonra Batshuayi bu takımda ilk 11'de oynaması lazım kardeşim. Batshuayi şu anda takımın en iyi futbolcusu şu anda golcü olarak. En iyisi. Hocam orada çok kısa acaba Evet. şundan olabilir mi? Mecbur Türk oyuncu İsmail Yüksek sakatlandı ya. Mecbur bir Türk oyuncuyla oynatması gerektiğinden dolayı Mert Hakan'ı
bu kadroya, bu mevcut kadroya dahil etmiş olabilir mi? Böyle bir Tamam yani kadro Ceko'nun seçiminde. yerine Batshuayi oynamalıydı diyorum ilk 11'de yani. İlk Ya 11'de hayır, Ceko şöyle de Evet. olabilir Adnan hocam, yani ya zaten 4 puan geride kalmışsın, şurada kalmış son 3 hafta, Kaybedecek yani bir şeyin yok hiç canım. Bu maçı kaybedecek bir şeyin yok alacaksın. yani. Tabii. Yani ikisini de çift santrafor oynat canım artık, yani kaybedecek bir şeyin kalmamış yani. Ne Fenerbahçe olacak yani? bugünkü maça başladı. Bak maçı izliyoruz. İnan şampiyonluğu bırakmış. Yani ligi bırakmış. Evet, Bir işte ben görüntü vardı bugün. konuşmamın Yani başında artık söyledim ya Adnan hocam, inan Fenerbahçe ümidini kesmiş vaziyette oynadı dedim ya. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz yani. inancı hocam bitmiş, enerjisi bitmiş bir takım olarak gördüm. Yani dağınıklı, savruklu ya olursa olur. Bu maçtan da puan alabilirsek alırız ayağına gittiler. Evet. Yani Galatasaray'ı yakalıyorlar. Bugünkü sahadaki tüm görüntü bırakmışlar artık lige. aynen hocam. Hocam Evet. Batshuayi bir de gol fırsatından yararlanamadı. Ön direkte bulunan Ceko'nun kafayla Evet. aşırttığı topa penaltı noktasının yakınında bulunan Batshuayi kafayı vurdu ama meşin yuvarlağı yandan avuta attı hocam. Yani şunu demek istiyorum. Ceko ve Batshuayi ikilisinin yan yana olması, tamam, o pozisyon dışarı çıkmış olabilir fakat e, maç içerisinde birçok pozisyonu birlikte gole çevirebileceklerinin sinyallerini veren bir ikili bu yani. Bir de Tabii tabii oynar. Mutlu İkili de Hocam'ın da oynayacak dediği yani. gibi yani Mutlu Hocam da dediği gibi kaybedeceğin bir şey yok. Bu maçı mutlak alman gerekiyor. Ve bu maçta mutlak gol bulman gerekiyor. Galip gelmen gereken bir maç. Vallahi Hocam bilmiyorum. bu, İsmail Hoca yönetemiyor bu hocam. maçı aşamadığın zaman şampiyonluk gidiyor. Yani Evet. Evet. Merro ya Merro. Yani buna oynayacaksın. Yani kaybedecek bir şey yok. Bu maçı ya alacaksın ya alacaksın. Yani puan kaybında bitiyor. Burada yani Evet. tüm toplarını, sezonun tüm şeylerini koyması lazım bugünkü maça Fenerbahçe. Ama bir bakıyoruz Fenerbahçe ligi sanki Galatasaray şampiyonu ilan etmiş, bitirmiş. Fenerbahçe de formalite maçına çıkıyor gibi. Öyleydi yani bugünkü. Evet. Maalesef öyleydi. Abdülgaffar Bey'e teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Mutlu Hocam mesajına ne diyorsunuz Abdülgaffar Bey'in? Yani olma ihtimali çok yüksek. Doğru söylüyor. Çok yüksek. Abdülgafar Bey'e Bence de tabii. yorumları için çok teşekkür ediyorum. Çok Çünkü teşekkürler. Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlar da kolay maçlar değil. Yani hala devam ediyor ama 3 maç 9 puan farkla olma ihtimali dahilinde, yani öyle söyleyeyim. Ben burada şunu belirtmek istiyorum. Adnan Hocam'ın az önceki söylediği Ceko'ya gelen paslar Icardi'ye gelmiş olsa Icardi onları daha iyi değerlendirirdi diye. Ben şunu belirtmek istiyorum. Bütün takımlar, Sayın Adnan Hocam, bütün takımlar Ceko ile Icardi arasındaki yani baskı olayı, mesela Icardi'yi çift stoper bloke etmeye çalışıyor. Çift stoper bloke etmeye çalışıyor ve Icardi'ye fazla top gelmiyor. Yani ondan dolayı biraz ayağına gelen topları da gerçekten değerlendiriyor. Yani Tabii. sonuçlandırıyor. Dün de bunu yani ispatladı. Ceko yani Icardi'ye göre daha rahat. Hatta bazı pozisyonlarda ileri geri geliyor, gidiyor, top alıyor, pas yapıyor falan. Yani eğer ki Ceko Icardi kadar baskı yesin, hayatta şey yapamaz. Hocam Yani bu kadar gol Fenerbahçe'de atamaz. bir Barış Alper yoktu Fenerbahçe'de. Yani Evet. Barış Alper farkı gerçekten bambaşka bir şey yani. Evet. Ya yani hepsi, bütün futbolcularda fark var Adnan Hocam hocam. Sadece Evet. Barış hocam hocamda değil, Barış arkadaşta değil. sezon başında Fenerbahçe'nin iyi bir ordusu vardı hocam. Yani iyi bir kadrosu vardı. O kadar belliydi ki Fenerbahçe'nin bu kumandanla bu meydan muharebesini kazanamayacağı hocam. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısızlığı sadece teknik direktörden, sportif direktörden ve takımdan ibaret değişiklikler hocam. Yani İsmail Kartal'ın, ben hocam bu sezonki kaybedilen şampiyonluğu, yani ben net söylüyorum artık hocam, bu saatten sonra Galatasaray takımı şampiyonluğu bırakmayacaktır. Bırakır Zaten hocam bırakmaz. Fenerbahçe verdi yani. Fenerbahçe Evet. bugün şampiyonluğu Galatasaray'a kendi eliyle vermiş oldu. Hocam ben net söylüyorum, kaybedilen şampiyonluk İsmail Hoca'ya yazar hocam. Hocam Ve Ali İsmail Hoca, Koç'a ve Ali Koç'a. ya sağ içini söylüyorum hocam. Sağ dışı elbette Ali Koç'a hocam. Yani sağ içinde oyuncuları yönetememe, vizyon eksikliği. Çünkü sen kağıt üzerinde
Avrupa çapında futbolcuları takıma getiriyorsun. Bunları yönetmek kolay değil. Bir Galatasaray'da baktığınızda Okan Buruk, Oliveira gibi bir oyuncuyu ikinci sezonundan itibaren kadro dışında bırakabiliyor ve bu seviyelere takımı taşıyabiliyorsa bunu İsmail Hoca'nın da yapabilme becerisine sahip olması gerekiyordu hocam. Yani şöyle söyleyeyim, Serdar Dursun'dan açıklama geldi hocam. Hayal kırıklığı yani. Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Bak kabul ediyor hocam. İlk yarı çok yavaş oynadık diyor. Yani bizim söylediğimizi onaylamış. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı. Birini atsaydık 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı. Çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Birini atmalıydık. Şimdi ben buradan Serdar Dursun'a sesleniyorum. Diyorsun ki Konyaspor agresif oynadı diyorsun. Sonra konuşmanın devamında da Konyaspor sadece kapandı diyorsun. Ben burada bir şey bulamadım. Yani bağdaştıramadım açıklamayı. Mutlu hocam ne Agresif dediği diyorsun? sert oynadı demek istiyor herhalde. Faullü ve sert oynadı. Öyle bir şey yoktu. Hiç öyle alakası yok. Yok yok hocam Alakası bile öyle bir yok şey yoktu ya. Hocam bir de Fenerbahçe çok statik oynuyor. Yani kusura bakmasın kimse, ben de bu kadar oynarım yani bu yaşımda. Hiç şey yapmasınlar yani, kusura bakmasınlar hocam yani. Hocam Serdar E, Dursun bu Fenerbahçe'nin futbolcusu değil ya. Onları nereden aldı, geri nereden çağırdı ben anlamıyorum. Fenerbahçe'de top oynayacak bir futbolcu değil ya. Kenan kardeşimiz Konya yolundan Oynuyor. selamlar, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz Sağ olasın Kenan Kenancığım. kardeşim. Çok sağ ol. Bizlerden de selamlar. Sağ Teşekkürler. Sizler de olasın. seviliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Adnan hocam buyur. Yani mesela bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna gerçekten büyük takımda oynayacak yarıdan fazlası yani oynayacak bir futbolcu değil. Kusura bakmasın kimse. Serdar Dursun Karagümrük'e sattı. Geri aldı oradan kiraladı. Ben anlamış değildim zaten bu sene Serdar Dursun neden aldığını. Çünkü bir top bezle gönderdi Serdar Dursun'u. Geri aldı. Serdar Dursun sahada bakıyorum. Vallahi yani futbolcu şeyi de yok. Yani, kusura bakmasın da. Ya böyle futbolcu tipi de yok yani. Ben onu anlamıyorum. Gezinip Evet. duruyor oralarda. Gezinip duruyor. Bakıyorum diğer futbolcular olsun o yabancılar zaten Fenerbahçe'de yani en azından bir yarısından fazlasını görüyor. Ceko falan zaten seneye kalmazlar. Onların hiçbiri Hocam kalmaz. hepsi gidiyor. Ha, Hepsi gider gidiyor. yani onların hiçbiri. Yani ben dünkü Galatasaray'ın 6 çekmesi Sivas'a Fenerbahçe'yi bitirmiş abi. Hocam Yani orada bitirdi işte. Fenerbahçe. İşte Ha, onu ligi diyorum ya. Fenerbahçe ligi bitirmiş oraya olarak attı bitirmiş yani. hocam. Aynen. Evet yani 9 puan da açar. Daha da fazla puan açar. Galatasaray şimdi Fenerbahçe'yi kendi evinde bekliyor. Oraya hazırlanıyor. Orada da ne yapacağını anlatacağım. 6-0'ın 6-0'ın rövanşına mı hazırlanıyor Adnan hocam? Evet. 7-0'ı 8-0'a hazırlanıyor. Bizim 6-0'ı egale etmeye mi çalışacak diyorsunuz yani? Evet. Okan Hocam Hoca'nın şu anda tek düşüncesi o. Yani Fatih Terim'in o işte 6-0 yenilmezse rekorunu, ters rekorunu şimdi geri intikamını almak istiyor. Yani Fenerbahçe'nin orada elinde bir konuşacak hiçbir şey bırakmayacaksınız yani. evet evet. kalmasın abicim kalmasın. Hocam Fenerbahçe'de organizasyon yok hocam. Stres, panik var. Topa vururken kendine güvenip gol vuruşu yapan oyuncu göremiyorsun artık. Yani o kadar Fenerbahçeli oyuncular oyundan düşmüş ki bak, doğru düzgün ceza sahası dışından şut bile yok. Cengiz'in bir vuruşu var hocam. Cengiz de onun dışında daha sahada görülmedi. Cengiz Fenerbahçe için Oyuncusu değil bence şu anda. büyük bir fiyasko hocam. Yani bir de hocam Fenerbahçe yönetimi bir öz eleştiri yapmak zorunda hocam. Evet. Başarısızlıkları başarı gibi göstermek, son 10 yılda kendisinden başka herkesi suçlayarak birden çok düşman oluşturma anlayışından da vazgeçmesi gerekiyor hocam artık Fenerbahçe yönetiminin. Yani sosyal medyadan bilgisiz yöneticilerden kaçınılmalı ve ani kararlar alınmamalı hocam. Bu tip yönetim anlayışından, yani bu eski nesil yöneticilik anlayışından artık Fenerbahçe'nin çıkması gerekiyor. Fenerbahçe dediğimiz zaman, hocam bak şöyle söyleyeyim. Bugün Ceko gergin. Mert Hakan gergin. Mert Müldür
Yedek kulübesinde sarı kart Sarı görüyor. kart görüyor. Gergin. Haftaya Bütün cezalı. haftaya ceza. Bütün oyuncular gergin. Hocam şimdi soruyorum size. Bu reaksiyonlar bir profesyonel büyük takım futbolcusu, oyuncusu reaksiyonları mı? Yani bunlar böyle olamaz. Yani oyununa konsantre olacaksın. Kendi hatalarını düzeltmek için buralara yoğunlaşacaksın. Şimdi Sürekli bak, hakem hata yaptıysa hakemin üzerine yürümenin bir anlamı yok. Hayatımda ben hiçbir zaman görmedim ki verilen bir düdük, hani VAR harici, yani o VAR olayları harici, verilen bir düdük veya bir şey geri dönsün. Kararı, Yani evet, kararı karardan geri dönüş. dönsün. Böyle bir şey yok. Ve sen takım oyuncularını, bak ben bunu geçen yayınlarda da söyledim. Bir futbol takımında bir oyuncu hakeme ne kadar çok veya rakip oyuncuyla ne kadar çok didişirse kendi takım oyuncularının da motivasyonunu bozduğu gibi oyunu da soğutuyor hocam. Şimdi gol arayan takım sensin. Fenerbahçe'ye söylüyorum. Gol arayan, baskı kurmaya çalışan, baskı kurması gereken takım Fenerbahçe takımı. Şimdi sen bütün bu oyun harici olaylardan çıkıp oyuna konsantre olman lazım. Baskıyı kurman lazım. Takım arkadaşlarını oyundan soğutmaman lazım. Ama maalesef Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nde bu tip oyuncular hep vardı. Umarım bundan sonra da olmaz diye umuyorum ben bir hocam. soru sorayım şimdi size. Ben bir Buyur soru hocam. sorayım. Evet Hakan. Ali Koç büyük takım başkanı gibi mi davrandı bu sene? Hayır hocam, hayır. Tabii ki Heh, canım, tamam. yani öz İsmail eleştiri yapmaları gerekiyor hocam. İsmail Kesinlikle Kartaş öz eleştiri büyük yapmaları. İsmail Kartal büyük takım hocası Ergen, gibi ergen mi çocuklar gibi davrandı? Heh. değil. Ve Sıradan bir takım hocası. takımın yarısından fazlası bu takımda oynayacak futbolcular mı? İşte bunları bir Değil. araya O da getirdiği değil. zaman şampiyonluk gelmez hocam. Evet. Şampiyonluk Kesinlikle öyle hocam. şampiyonluk yönetimden, teknik kadrodan, futbolcuların aile ve ailesiyle birlikte beraber böyle tutulduğu zaman şampiyonluk gelir. Örneğin Şimdi Galatasaray. evet. Şimdi Adnan Hocam Evet. Hocam sizin saydıklarınızın hepsinde emin olun Fenerbahçe taraftarları da aynı durumun Biliyor. farkındalar Tabii. ve memnuniyetsizliklerini zaman zaman da olsa dile getiriyorlar. Sıkıntılar. Ya her şeyden önce şu var yani bırak başka takımlarla uğraşmayı kardeşim sen kendi işine bak ya. Kendi Evet. takımına bak. Kendi futbolcularınla ilgilen. Kendi teknik heyetinle ilgilen. Ya bırak başka takımla uğraşmayı yani. O ne yapmış, bu ne yapmış falan olaylarına girme. Ya sen kendi takımınla ilgilen. Zaten sen kendin kazanırsan rakibi önemli değil ne yaptığı. Bunlar tam tersini yaptı. Kendilerinin oyunundan ziyade rakipleriyle ilgilendikleri için bu hale gelindi yani. İşte hep sahanın dışına çıkardı takımı. Hep sahanın dışına çıkardı Evet. dediğimiz nokta bu yani. Evet. İsmail Kartal, bugün maça iyi başladık. Arkasından devam ediyor hocam. Aslında çok da iyi başlamadık. Ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarış içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz. Ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça Tabii, kadar tabii. gideceğiz demiş. Mutlu hocam, Konya, ne Konya'nın diyorsun? golü geçerli olsaydı Galatasaray bugün şampiyon ilan Şöyle, ediyordu. Şampiyonu şöyle, ilan ederdi hocam. Kesinlikle ilan şöyle Evet, ederdi. tabii söyleyeyim. canım. Şöyle söyleyeyim Barış Hocam buna cevap olarak İsmail Hocam'ın bu açıklamasına cevap olarak atı alan Üsküdar'ı geçti kardeşim. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani artık bunlar boş konuşmalar. Yani tamam ya bir hoca olarak konuşman gerekeni konuşuyorsun ayrı bir konu da o gerçeği artık aslında onlar da biliyor farkındalar ama ellerinden de bir şey gelmiyor yani. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Evet. Hocam ben bugün Konyaspor'da kaleci Slovi'yi de çok beğendim. Çok Çok kritik, iyi güzel beğendim. Evet. pozisyonlar Çok güzel oldu. çıkardı. Ne diyorsun Adnan hocam? Blonjanları falan çok güzeldi. Çok atladı böyle güzel uçuyor yanlara falan. Kıvrak bir kaleci. Hatta ben Berent'le izlerken dedim Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesini koruyabilir bu kaleci dedim. Bak Öyle mi düşünüyorsun hocam? tabii yemin ediyorum Aa, yani duruşu uçuşları insan belleder hocam az çok anlıyoruz da yani. evet Böyle hocam. estetik ya böyle aldı çok güzel toplar aldı. O Ceko'nun kaç tane topunu kurtardı baksana. Ayaklarıyla olsun Evet. uçarak olsun.
Yani iyi bir kaleci, refleksleri iyi. Ben çok beğendim yani. Onun haricinde de öyle beğenmedim. Çok futbolcusu var. Hiç yani Konya'ya yakışmıyor. Konya böyle, böyle değildi yani. Bu Konya değildi yani. Konya çok zor bir deplasman olan bir takım ama nedense iyi bir kadro kurmamışlar bu sene. Herhalde parasızlık da var, orada bir sıkıntı var. Çok iyi kadrosu. Çok futbolcu da sattı zaten Konyaspor. Konya'nın en iyi futbolcusu bugün kaleci Sirovik'ti. Bu kadar basit Tabii yani. tabii onu diyorum. Fenerbahçe Ben maçında kalecisi 7 diyorum. kurtarış yapan Slovik bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında gol yemeden en yüksek sayıya ulaşan Konyaspor kalecisi oldu hocam. Evet. Mutlu hocam ne diyorsun, buyur. Evet yani sizlerin de bahsettiği gibi bugün az önce de söylediğim gibi sahanın yıldızı diyebiliriz. Gol atmayan birisi ancak gol yememesiyle yani sahanın yıldızı diyebiliriz. Yani gerçekten güzel pozisyonlar, kurtarışlar yaptı yani. E, Adnan Hocam'ın da dediği gibi blonjanları falan çok iyiydi. Yani ileride vaat eden bir kaleci diyebilirim yani. İyi bir kaleci. Üç büyüklerde oynar bak. O böyle gitsin. Üç büyüklerin kaleciliğini yapacak bir potansiyeli Sağlık var. hocam. Evet. Sağlıklı yaşa Sağ, hocam. İyi sağ olun yaşayın hocam. hocam. İyi Teşekkürler. yaşa Sağ hocam. olun. Evet. Hocam bir de şu var. Konyaspor maçında 7 net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 2014-2015'ten bu yana gol atamadığı bir Süper Lig karşılaşmasındaki en yüksek sayıya ulaştı. Adnan hocam ne diyorsun? İşte burada gerçekten ben aslında sezon başında Fenerbahçe'nin kurduğu kadroda şöyle düşünüyordum hocam. Bu ligin sonunu getirecek bir kadro değildi. Falan. Ha, Yani sen öyle mi düşünüyorsun gerçekten hocam? tabii ben öyle düşündüm. Yani kadroyu kurarken dinamik bir kadroydu. Biraz yaşlı bir kadroydu. Yani ligin Hı, sonunu getirecek bir kadro değildi. Ben söylemişimdir de yani böyle arkadaşlarla tamam. konuşmalarda falan. Yani Tamam. ligin sonuna doğru bu futbolcuların çoğunda nefes kalmaz. Bugünkü gerçekten o Ceko'nun falan gol kaçırmasından ziyade Ceko gücü yoktu zaten. Ondan dolayı kaçırıyor. Eski gücünde olan Ceko falan değil. Tamam gününde bir kaleci güzel, beğeniyoruz kaleciyi de e, Ceko da gününde değil. Artık yorulmuş, bitmiş, mental olarak gitmiş, hocasına küskün, yani Evet. yönetime küskün, yani çırpınıyor ama o da bırakmıştı. Ya yeter bu kadar. Demek ki ben niye düşüneyim? Bunlar düşünmüyor, yönetim düşünmüyor takımı. Ben neden düşüneyim, yıpratayım kendimi? Ayağına gitmiş yani. Futbolcu bırakmış abicim. Futbolcu bu haftaki maçtan sonra, önümüzdeki haftadan sonra hepsi tatile gider artık. Memleketine dönerler. Çoğu dönecek. Hocam Tabii ben tabii. buradan Ali Başkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a sesleniyorum hocam. Ben var olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar dediniz. Oyuncuları mental durumunu aşağı çektiniz. Kızıp Evet. darılarak Fenerbahçe'yi kabuğuna çekerek 6. sezonda da başarısızlığın yolunu açtınız. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün selameti için aday olma Ali Koç. Mutlu Çekilmesi hocam ne lazım diyorsun? zaten. Evet, çekilmesi lazım. Mutlu hocam ne Evet. diyorsun? Yani doğru bir tespit. Zaten kendisi de daha önceki tarihlerde çekileceğinden bahsetmişti. Ancak işte bu süreç içerisindeki yaşanan bir takım olaylar, daha doğrusu yani diğer takımlarla alakalı değil de biraz da kendisiyle alakalı yani. İşi inada bindirdi. Tekrar aday olacağını gündeme getirdi falan filan. Yani seneye tabii ben şunu söylüyorum. İddia da ediyorum yani eğer bu sene Galatasaray zaten şampiyon gibi bir şey, öyle söyleyeyim yani. Bu sene şampiyon olan bir Galatasaray seneye şampiyonluğu kimseye bırakmasın. Kimse kusura kalmasın yani. Yani bu da İki, bir iki, gerçek. iki yıl daha kalıyor Okan Hoca'nın Fatih Terim'i Evet. yakalaması için. Dört yıl üst üste Ya şampiyon onun olmak. haricinde onun Evet. yakalamasından ziyade Sayın Atlan Hocam şeyden dolayı ben demek istediğim yani beşinci yıldızı alma çabasını muhakkak sahada gösterecektir. Yani bu bir gerçek yani. Gerçek beşinci yıldızı. Gerçek. Tabii tabii gerçek beşinci yıldızı almaya çabası gösterecektir. Yani ondan dolayı seneye lig daha çetin geçecek. Tabii bunlar arasında sadece Hocam Galatasaray, daha Fenerbahçe değil, Beşiktaş, Trabzon, Trabzon falan da Beşiktaş. girecek yani. Tabii canım onu Abi. söyleyecektim ben Onlar da de. güçlenecek. Trabzon, Beşiktaş Onlar da da güçlenecek. Evet. girince girerse tabii olay daha farklı boyut alacak yani. Hocam peki ben şöyle bir bilgi aktarsam size, bir bomba haber.
Fenerbahçe'nin şu anki halinden memnun olmayan Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde başkan adaylığını büyük bir ihtimalle açıklayacak hocam. Adnan hocam ne diyorsun? Yani bilmiyorum da rahatsız. Aziz Yıldırım yani hasta. Yani Evet. ben Aziz Yıldırım olacağını sanmıyorum ama güçlü bir aday gösterebilir. Yani camianın da kabulleneceği güçlü bir. Bu Saadettin Saran değil. Zaten onların Saadettin Ee, Saran'la arası iyi değil. Evet. Ben söyleyeyim Hocam, Adnan hocam. hocam çok özür Ben dilerim. söyleyeyim onu. Çok özür dilerim hocam. Hocam Adnan hocam şöyle bir taktik olabilir. Aziz Yıldırım güçlü bir isim ve takımın önde gelen isimlerinden, kulübün önde gelen başkanlarından, efsane başkanlarından bir tanesi. Başkan adaylığını gösterip başkanlığı kazanıp daha sonra sağlığını gerekçe göstererek kendinin belirlediği, kendisinin istediği bir ismi başkanlığa getirebilir. Yani başkanlığı kazanmak için kendisini aday gösterip daha sonra sağlık gerekçelerini ve işinin yoğunluğunu göstererekten kendisine yakın bir ismi aday gösterip onun veya onun önünü açıp başkan yapabilir hocam. Böyle bir Onun taktik de olması için olabilir. hocam, onun olması için mesela yani o taktiğin olması için takım iyi gidiyor olması lazım. Futbol yönünden sahada iyi olması lazım. Şimdi gelen adamı yerine getirdiği kişi camiye kabullenecek mi? Mesela o da var. Çünkü Fenerbahçe'nin dinamitleri çok değişiktir yani. Çok bir anda birleşirler, bir anda dağılıverirler. Çok değişik bir sistem var. Galatasaray gibi değil Fenerbahçe camiası. Ondan dolayı şimdi Aziz Yıldırım sağlığın bozuk dedi, atıyorum birini çıkardı. Hemen şeye giderler. Genel kurula giderler. Seçimli olağanüstü genel kurul isterler. Hele takımın da düzeni iyi değilse, futbol sahada da iyi değilse anında yani. Onu demek istiyorum ben. Yani dediğim olur tabii olabilir. Benim aldığım bir duyuma göre Buyurun de ben de hocam. bunu belirteyim. Yani Aziz Yıldırım'ın ben şahsen kendi fikrimi söylüyorum. Yani herhangi bir şey değil. Aday olacağını düşünmüyorum. Ancak Aziz Yıldırım'ın adına ikinci yani bir aday çıkacağını duyduk yani öyle söyleyeyim yani. Bunun da geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım zamanında Fenerbahçe'nin hukuki işlerini yürüten Şekip Mosturoğlu olabileceğinden bahsediliyor yani. Bunu da burada belirtmek istiyorum. O da Yüksek Divan Kurulu Yüksek Başkanı Divan oldu Kurulu ya. Başkanı oldu ya Evet, hocam. evet. Evet yani Evet. bilemiyorum yani artık nedir şey yapabilirler. Kenan Ya Böyle oradan da Kenan olur fark etmiyor. kardeşimiz evet. yabancı var hakemleri geldikten sonra penaltı alamadılar. Bu da eksiklik Doğru. demiş. Tahsin Bey selamun aleyküm kolay gelsin demiş. Aleyküm Aleykümselam. selam teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Tahsin Bey yayınımıza. Tahsin Bey bugün biraz üzgün tabii. Kendisi koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Umarım bir dahaki sezonlarda yeniden. Taraftarlar haklı hocam. Taraftarlar her zaman haklıdır gerçekten. Hocam kesinlikle Evet. öyle diyorum. Yani ya hocam Tabii. Fenerbahçe zaten depresyonda bir takım hocam. 90 dakika sonunda kupa kazanıp belki tüm kara bulutları dağıtacaksın. Psikolojik üstünlük eline geçecek. Bu meydan okumayı kabul etmek yerine maça 17-18 yaşında çocukları çıkarıp bir dakika yeniliyorsun ve hemen rakibini de havaya sokuyorsun. Kupadaki olayla ilgili diyorum bunu. Yani e, kupaya döndüğümüzde de böyle bir durum var. Hocam yani İsmail Kartal üzerinden konuşacak olursak hocam Tadic'i oyundan çıktığı an İsmail Kartal teknik direktörlük jübilesini bana göre yapmış oluyor hocam. Yani gole ihtiyacım var. Neredeyse kaçan tüm gollerde pası veren Tadic'i oyundan çıkarıyorsun. Serdar Dursun'u oyuna alıyorsun. Yani Serdar Dursun da sanki Cristiano Ronaldo hocam. Anlamadım ben bu meseleyi. Yani gerçekten enteresan bir durum var. Adnan hocam buyur. Bugün şöyle baktım mesela maçı 101 dakika izledim. 90 dakika demiyorum yani. 101 dakika izledim. Abi Ferdi nerede oynadı? Tadiç nerede oynadı? Hocam çok dağınık diyorum işte. Evet. Bak çok Szymański nerede yayınımızın oynadı? başında söyledim yani evet. Szymański nerede oynadı? Vallahi billahi ben çözemedim. Maçı 100 dakika izlememe rağmen. Yani Evet. kimin nerede oynadığı yani belli değil ya. Böyle bir dağınık savrukluk ben görmedim ya. Bu Fenerbahçe'ye yakışmaz. Gerçekten biz
Bizi belki arkadaşlar Fenerbahçe'ye niye bu kadar yükleniyorlar? Biz ya futbolu sevdiğimiz için biz futbol konuşuyoruz burada. Galatasaray aynısı olsa Galatasaray'a yükleneceğiz. Fark etmez. Ama gerçekten bu önemli futbolcuların Ferdi gibi, Tadiç gibi adamların nerede ne yaptığı belli değil ya. Nerede oynadığı belli değil. Ben şaşırdım yani. Ve gözlerini gördün mü İsmail Kartal'ın? Ağlıyor gibi kıpkırmızıydı gözleri. Ya sen bu kadar. Kızarmıştı, evet. Evet Evet. yani bu çok kötü bir futbolcu bunu gördüğü zaman futbolcu bile etkilenir ya. Yani şimdi biz mesela Tahsin Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bizim yayınımıza da katkı gösteriyor. Mesela kendi takımıyla ilgili düşüncelerini bize yansıtıyor burada. Yayınımızda bizi Tabii izleyenlere de canım. yansıtıyor. Mesela bakın hocam çok ilginç bir şey söylüyor. Çok panik yaptı ya diyor İsmail İsmail Kartal diyor. Kartal diyor. Yani Evet. İsmail Kartal'ın çok panik yaptığını söylüyor. Peki Evet. Evet. Tahsin Bey, İsmail Hoca sadece bu maç üzerinde mi çok panik yaptı sence? Yani e, lig boyunca baktığımızda özellikle ikinci yarıdan itibaren yani sezonun ikinci yarısından itibaren futbolcuların oynatmış olduğu futbolda panik yok muydu? Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar puanı toplamasında iyi futbol demiyorum. Bakın iyi futbol demiyorum. Bu kadar puanı toplamasındaki en büyük etken saha içerisindeki etkili ayaklardı. Yani oyuncuların kendileri inisiyatif alarak kendileri aslında bir yerde skorlar elde ettiler. Yani İsmail Kartal'a kalsaydı bu kadar puanı bir arada toplayamazdı diye düşünüyorum. Yani yaptığı şey tek şey. Hocam oyuncular bir de çok fazla sakatlanıyor. Şimdi nasıl bir antrenman sistemi, nasıl bir yükleme yapıyorsa gerçekten sezonun bu döneminde yükleme hiç yapmayacaksın hocam. Mental olaya gireceksin. Mental olarak hazırlayacaksın oyuncularını. Mutlu hocam sen ne Amca bu diyorsun bu saatten konuda sonra mental antrenmana olarak? yüklenilmez. Evet. Antrenman konusunda Şimdi ne diyorsun Mutlu hocam? Şimdi öncelikle Tahsin Bey'in yapmış olduğu yoruma değinmek istiyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi İsmail Hoca'nın panik yapması yani sadece bugüne has değil. Geçmişten bu yana aynı şeyleri yapıyor. Ancak bugün Tahsin Bey'e katılıyorum. Şöyle ki zaman daraldı ya, artık son 3 maç 4 maç kalmış. Zaman daraldığı için e, yani bu maçı da mı berabere bitireceğiz gibi veya bu maçta mı alamayacağız gibi bir içerisindeki hisle hareket ettiği için öyle bir yüz ifadesi vardı yani İsmail Kartal'da. Yani acaba bu maçta da mı puan kaybedeceğiz? Hissiyatı vardı yani onu anlıyorum ben. Tahsin Bey güzel tespit etmiş. Yani öyle yani. Bir de Duşa buyur evet, hocam. antrenmanla ilgili ne söylemiştiniz Barış Hocam? Hocam antrenmanlarda sezonun bu evresinde oyunculara antrenman yaptırmak, yüklenmek mi faydalı yoksa mental olarak oyuncuları maç öncesi hazırlamak mı önemli? Şimdi Barış Hocam bu saatten sonra antrenman ne yapar? Bu saatten sonra antrenman futbolcularda yani antrenman derken tabii ki muhakkak ısınma hareketleri, ısınma şeyleri Tabii tabii. yapılacaktır. Yani Hafif bu antrenmanlar saatten hariç. tabii bu saatten sonra yapılan yüklemelerin hepsi futbolcuları hem bezdirir hem sakatlıklara Sakatlar. sebebiyet verir. Sakatlıklara sebebiyet verir ki neticede bugün sahada gördük yani. Hadi o sahayı anladım da İrfan Can nasıl sakatlandı bir dakika içerisinde hemen böyle tekrar dışarı alındı onu anlayamadım yani. İşte bu antrenmanlardaki bu şeyler hem futbolcuları dediğim gibi sıkıntıya koyar hem de bir verim elde edemezsin. Hocam bir de darbeli Bu sakatlık değil ha İrfan Can'ınkisi. Yok. Darbeye dayalı Kendiliğinden bir evet. sakatlık değil. Çok kötü e, yani çok farklı şeyler çıkabilir yani Allah korusun yani. evet yani O bence sayı da öyleydi. O sayı da öyleydi. Evet. son Evet. haftalara kalan dönem içerisinde antrenmandan ziyade mental olarak takımı hazır hale getirmesi gerekirdi. Mental olarak yani takımı psikolojik olarak mental olarak hazır hale getirmesi lazımdı Rakip ki takımın bir önceki maçlarını izletip oyuncularına anlatması gerekiyor değil mi evet hocam? Yani evet maç yani işte kasetleriyle bunlar mental olarak bu ya şekilde muhakkak hazırlanması bunları gerekiyor. da yapıyorlardır eminim yani yapıyorlardır. Ya işte e, bir bardağı düşünün. Bardağın üzerine e, az az su yüklüyorsun, dolduruyorsun
belirli bir şeyden sonra ne oluyor? Taşıyor. Ya alma kapasitesi belli yani. O bardağın alacağı su kapasitesi belli. Fenerbahçe'de o durum gibi oldu. Yani her defasında özellikle ikinci yarı yani her hafta bir olay yaşandı yani. Her hafta bir olay yaşandı. Ya ne oldu? Bardakta oldu. Şimdi taştı. Şu an taşıyor yani. Bitti yani. Evet. Tahsin Bey, Aykut Kocaman gelseydi bugün Fenerbahçe şampiyondu demiş. Arkasından bir mesaj daha yazmış. Ersun Yanal gelseydi Fenerbahçe şampiyon. Tahsin Bey, o zaman İsmail Kartal haricinde bütün hocalar Fenerbahçe'yi şampiyon yapardı herhalde. Adnan Hocam ne diyorsun? Ben şimdi şöyle işte Ersun Yanal gelse şampiyon olurdu. Aykut Kocaman. Bunlar hep şampiyon yaptı Fenerbahçe'yi ama ertesi yıl Evet. kovdular. Heh, Evet. Heh, heh, Evet. adamları tutmadılar ki kardeşim. heh. İki sene üst üste bu adamları oynatmadılar ki takımda tutmadılar ki. Evet. İşte o zaman Fatih Terim Galatasaray'ın başına geldiğinde kovulacaktı neredeyse bak. Ama Galatasaray camiası sabrediyor bu türlü şeylere. Yani biraz bekleyeceksin. Aykut Kocaman geliyor, şampiyon yapıyor. Önümüzdeki sene yok. Ersun Yanal geliyor, şampiyon yapıyor. Yok. Böyle olmaz hocam. Yani Tahsin arkadaşımıza da bunu söyleyek. Tamam şampiyon yaptı bu sene yapsaydı. Seneye yine olmayacaktı Aykut Kocaman ya hocam da Ersun Yanal. Heh, Brezilyalı teknik direktör söyleyin. Zico mu? Zico'yla hocam Evet. Zico'yu dahi bu kulüp Evet. kovdu hocam. Evet. Zico'yu Çok dahi iyi bir hocaydı. gönderdi Çok yani. iyi bir Çok iyi. hocaydı. Evet. Hocam çok iyi Çok iyi bir hocaydı bak hocaydı. Zico. Ben Eğer çok beğeniyordum. Evet. onu ben de çok beğeniyordum. Zico'ya eğer Evet. sabredebilseydi Fenerbahçe camiası belki bugün Galatasaray falan da geçmişti hocam. Yani Yoksa gerçekten yoksa çok iyi yoksa oynatıyordu hocam yani. yoksa ben Aykut Hoca'nın, Ersun Yanal'ın yani 2-3 sene arka arkaya durması lazım takımın başında. Evet. İstikrar Tamam mı? Şampiyon açısından yaptı. Bu ikisi de şampiyon ama adamlar şampiyon oluyor adamı kapının önüne koyuyorlar. Şampiyon yapıyor e, kapının önüne koyuyor. şimdi Burak Adnan teşekkür Hocam ederiz. Merhabalar, iyi yayınlar dedi. Sağ olasın, var olasın. Hoş sağ geldin olsun, teşekkürler. yayınımıza. Adnan Teşekkürler, Hocam sağ ol. şampiyon olmasına da gerek yok. Yorumlarını bekliyoruz. Bir takımın yani Olmasa da kalsın. Tabii şampiyonluğa canım. oynayabilmesi için bir takım şeyler kaydetmesi için yani bir şey olması lazım. İstikrar olması lazım. Fenerbahçe'de bu yok. İstikrar yok. Ya aynı dediğiniz Hocam gibi tamam. her sene yeni bir kadro, her sene yeni bir hoca falan filan yani Tamam. böyle Tamam. Hoca istikrar her yok sene maalesef. hoca değişiyor. Şampiyon yapan hoca değişiyor. Ama takımı şampiyon yapamayan başkan gitmiyor. Bu nasıl olacak? Asıl sorun bu. Evet. Onlar yani oraya gitmiyor kardeşim. Hoca şampiyon sen yapmadın git. Sen Galatasaray'da yapmadın git. şimdi Galatasaray'da böyle durumlar olduğunda kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakmazlar. Başkan dahil yani anında gönderirler yani. Bu bir gerçek. Galatasaray farkı burada ortaya çıkıyor yani. Yönetimsel anlamda Dušan söylüyorum. Tadić, artık şampiyonluk çok zor ki bu maçın öncesinde de bizim elimizde değildi dedi Adnan Evet. hocam. Ne Doğru diyorsun? söylüyor tabii. Dün işi bitirdi. Fişi çekti Galatasaray. Sivas'ta 6 tane attı. Avarajı da yakaladı. İşi bitirdi. Ya şimdi Yani onu kendilerinin evet. berabere kaldığı takıma Galatasaray 6 tane attı. Kardeşim Evet. eğer ki Sivas maçını almış olsalar da Mutlu hocam. alınsaydı evet yani Bugünkü şimdi bu maçta durumda olmazdı. Fenerbahçe yine bugün Galatasaray olsa da 6 atardı yine Konya'da. Bak Evet. iddia ediyorum. Eyüp Evet. Ya İbrahimoğlu iyi yayınlar. Fenerbahçe avlu attı demiş. Teşekkür ederiz İbrahim Bey yayınımıza. Siz de yeni katılanlardansınız herhalde. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Değer ben şunu katıyorsunuz. söylüyorum Adnan Hocam. Eğer ki Fenerbahçe o Sivas maçında berabere kalmasaydı bugün Konya'yı da yenerdi. Sivas'ı yenmiş olsaydı Konya'yı da yenerdi. Galatasaray maçına da daha iddialı ve daha ayrı bir Tabii. havayla, psikolojik havayla çıkardı yani. Bundan eminim yani. Yani o maça da Evet. asılırdı yani. Ama maalesef Sivas maçında zaten kendileri kaybettiler yani. Maalesef öyle yani. Adnan hocam, Burak kardeşimiz hocam, Ali Koç kendi emelleri için 100 küsür yıllık 30 milyon taraftarı olan takımı kullandı. Kimse bunu göremedi. Arabistan'a gitti, ortalığı karıştırdı. Atatürk'ün arkasına saklandı, camiası yedi bunu. Artık Fenerbahçeli kardeşlerimiz görsün bunu, bu adamdan Fener'e fayda gelmez demiş. Ne diyorsun Adnan hocam? Biz zaten bunu her yayınımızda söylüyoruz. Yani Ali Koç gerçekten sahanın dışına çıkardı. İyi giden bir takımı gerçekten ne deriz? İşte
Galatasaray'la başa baş gittiği bir dönemde hiçbir şey yokken arkadaş gereksiz yere takımı Geldi. gerdi sahanın Evet. dışına çıkardı. Yani Sadece giden takımı durdurdu. Evet. evet. Yani Az burada önce Ali Koç, yayında bahsettim hocam. Ne demiştim? Kendi emelleri için artık bu evet, takımla aday evet, olma. Kendi evet. camianın iyiliği Onu için. onu kullan, şunu kullan, Hocam onu gerçek bir Fenerbahçeli ise Ali Koç Bırakır an gider. itibariyle şu an aday değilim açıklamasını yapar. İsmail Hoca'nın da istifasını kabul eder. Yeni sezonun evet. hazırlıklarına başlar hocam. Ama maalesef o cesareti, o erdemliliği, o şeyi gösteremiyorlar camialarına. Leyla Hanım süpersiniz canlar demiş. Teşekkür ederiz Leyla Hanım. Teşekkür Sağ olun, Teşekkürler, var sağ olun olun. yayınımıza katıldığınız için. Tahsin Bey, Ersun Yanal, Ali Koç ne kötü kadro varsa Ersun Hoca'ya veriyordu demiş. Ee, Doğru. Kenancığım Fenerbahçe'yi Ali Koç bitirdi. Federasyon ve Galatasaray yönetimiyle uğraşarak Türkiye Kupası maçında futbolcularını Tabii, tabii. çıkarmayarak. Evet, aynen bunları bahsettik. Bunları söyledik, Ee, evet. Şampiyonluk gitti, hayaller bitti, uyuma zamanı demiş. İyi Game geceler. over Leyla diyelim. Hanım, İyi geceler. Leyla Hanım teşekkür ediyoruz. Icardi de aynen bu şekilde yapıyordu. Uyuma Aynen. zamanı. Icardi'nin de maç sonu bir mesajı var. Adnan hocam, buyur hocam, biraz daha maçtan bahsedersen. Şöyle Szymański'den bahsedeyim hocam. Szymański'nin maç sonu açıklaması, maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı. Gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti demiş hocam. Ne diyorsun Adnan hocam? Szymański gerçekten bu sene Fenerbahçe'nin çok En iyilerindendi. iyisi, en iyisidir. En Evet, ve iyisi. Evet. Avrupa'ya transfer yapacak bir futbolcuydu. Gerçekten Galatasaray da zaten istemişti onu geçen sene. Galatasaray ama transfer şeyinden dolayı, mali durumdan dolayı alamamıştı, cezadan dolayı. Yani futbolcu satmadan alamıyordu. Ama böyle iyi giden futbolcular bile bozuldu. Çünkü kötü futbolcular ayak uydurdular. Kötü çoğalınca iyi futbolcu da kalmaz oluyor ayakta. Yoksa Szymański gitti, bak Ferdi bugün hiç yoktu. Ferdi güya Avrupa'da isteniyor. Güzel paraya gidecek. Ferdi gibi adam şu anda milli takımın ihtiyacı var. Bak Almanya'da maçlar başlayacak Haziran'da. Yani gitgide takımdaki iyi futbolcu bile geriye gidiyor. İrfan Can Kahveci yine yoktu. Ya bugün takım olarak hiçbiri yoktu. Ne oldu bu Fenerbahçe? Kayboldu. Ya prestij için oynayın kardeşim. Tamam, şampiyonluk gidebilir. Ya sen şimdi Kendiniz için oynayın ya. Kendiniz için oynayın. Takım için oynamıyorsanız ya kendiniz için oynayın. Fenerbahçe camiası için oyna kardeşim. 30-35 milyon taraftar için oynayın ya. Kendiniz için oynayın. Bırakın şampiyonluk gitsin. Kim olursa olsun. Oynayın takır takır. 3 çek, 5 çek, gel. Taraftarı mutlu et abicim ya. Hocam bak, şampiyonluk gelir gider. Muhakkak bir takım şampiyon olacak. 20 takım var. Biri şampiyon oluyor. Tamam da ya iyi futbol oynayın abiciğim. İyi futbol oynayarak sezonu bitirin. Ya bu kadar da kötü futbol oynanmaz ki. Yani şurada bak, bu maçı yense yine iddia devam ediyor. 4 puan mesela yense. Ne olur ne olmaz, sen git sonuna kadar. Sen git. Belki Hocam, Galatasaray'ın evinde yenersin. Ben olmaz. hocam Evet. Cengiz Ünder duran topu, yani kornerdeki duran topu bile öbür tarafa out'a çıkacak şekilde kullanıyor hocam. E, Hocam Yani dağınık. Cengiz Ünder korku, eski Cengiz hocam değil zaten. kaybetme Evet. korkusu mu bu? Yani Evet. şimdi ben düşünüyorum, kaybetme korkusundan dolayı mı? Profesyonel desteksiz çözemezsin hocam. Yani hadi oğlum, hadi aslanım, Şimdi, şimdi az önce dediniz bunları ya söylemek, mesela, evet, bunları az önce söylemek şey gerekmiyor mu hocam? bahsettiniz. Yani antrenman mı yapması lazım bu son 3-4 haftada? Ya da işte psikolojik mi hazırlanması lazım? Gerçekten Evet bu hocam. son haftalarda futbolcuları serbest bırak abiciğim. Hiç antrenmana bile ısının yeterli, ısının yeterli. Taktik falan yok Terat. kardeşim de. Evet. Ferhat, İnan bundan daha iyi olur. Çünkü Evet. abicim artık futbolcu zaten gelmiş, kaç haftalardır maç yapmışlar. Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Süper Lig. Bunlar zaten, adamlar yorulmuş, bitmiş. Zaten yaşlı bir kadro. Sen fazla yüklenmeyeceksin. Antrenman böyle öldüreceği. Antrenman yazın yüklenir hocam. O yurt dışına giderler. Oralarda Sezon yüklenilir. başı. Tabii Sezon başı. oralarda yüklenilir. Yüklemeler oralarda başlar.
Sen şimdi son 3 haftada bırak adamlar gelsin, tozsun, yesin, gitsin ya. Sahaya çıkar, oynar onlar zaten. Kafaları Evet. rahatlasın. Kafaları Evet. rahatlatmak lazım bu saatten sonra futbolcularını. Sen yükle al işte hep sakatlık sakatlık. Ve bundan sonra da sakatlıklar olacak bak. Çünkü çok yüklenme olmuş. Evet hocam. Yani baldır atıyor, şey atıyor işte dediğin gibi lifleri atıyor. Bunlar Allah korusun bir yılda sakatlanacak futbolcular olur. Çok kötü bir dönem yani şu dönem. Artık Evet. vücut da bitmeye başlanmış yani. Çok yorucu bir şeyden geçti. Bak kaç maç yaptı Fenerbahçe bu sene. Evet. Kolay bir şey değil. Onun için Evet. yani geçmiş olsun Fenerbahçe'ye. Evet. Önümüzdeki sene inşallah sil baştan yeniden bir kadro kurarlar. Ali Koç da bu kafayla gidecek bir yapısı da yok. Gitmez herhalde. Evet. Mutlu Bilmiyorum. hocam ne diyorsun? Barış Hocam, ben burada Cengiz Ünder'le ilgili bir kelime etmek istiyorum. Cümle sarf etmek istiyorum. Cengiz Ünder zaten bu sene yani istenilen verimi veremedi. Bunu herkes biliyor. Kendisi de biliyor. Buna rağmen sezon sonu Cengiz Ünder Türkiye'de kalmayacak. Bu kadar net söylüyorum ben yani. Gidiyor, gidici değil mi hocam? Gidecek. Evet. Mutlu hocam sezon başında Cengiz Ünder'in adı geçtiğinde transferde inan Fenerbahçeli arkadaşlar hiçbir istemiyordu. Bak Evet. inşallah almayız inşallah gelmez diyorlardı. Evet. Yani Yani, Cengiz Ünder seneye büyük bir ihtimalle İtalya'da olacak. Zaten takip eden isteyen kulüpler var. Cenova ve Verona, bunlardan ikisi listelerinde yani istiyorlar. Bilmiyoruz tabii, gider gitmez bilemeyiz ama büyük bir ihtimalle Türkiye'de olmayacak yani. hocam Hocam Avrupa'da oynamış Cengiz Ünder gibi milli futbolcu bu kadar kötü olmaz ya. Ya inan az önce Barış hocam dedi biz bile çıksak bu saatten sonra biz de az çok bir topa vururuz oynarız ya. Yani Evet. sen kardeşim daha yaşınız kaç sizin kaç yaşındasınız ya? Sizde bu bitiklik nece? Bitmişler ya. Cengiz Ünder sen abicim Avrupa'da oynuyorsun. Milli takıma sana lazım. Milli takım sana ihtiyacı var. Sen bitik gibi ya. Adam 50 yaşında oynuyor gibi. Mertens'ten biraz örnek al ya. Evet. Allah Ya Allah. Adnan Hocam, Anlamıyorum burada bunları burada yani. ben şunu söyleyeyim. Bak, yine hoca şeyi ortaya çıkıyor. Galatasaray'da takım oyunu var Adnan Hocam. Bak yani Tabii tabii. orta sahanın yani Mertens, Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, ondan sonra hocam diğer önde tarafta basan yıpratıcı bir şeyi yani yok Fenerbahçe'nin. Yani önde basıp yıpratabilecek bir oyun bir de anlayışı yok bir hocam. de yani demin dediğim gibi yani Galatasaray'da bir takım oyunu var. Fenerbahçe'de Hep o uzun takım oyunu top yaptı yok. Fenerbahçe. İlk yarı Evet. farkındaysan hep ikinci yarı hep uzun top yaptı. Ya Yani niye hocam uzun top? çok geniş alanda oynuyor. Çok geniş alanda oynuyor Barış oyunu. Hocam, hayır, olay ne biliyor musunuz? O doldur boşaltlar neyin açıklamasıdır biliyor musunuz? Doldur Bir boşalt orta sahada nasıl yok. bir takım yapar? Yorgun takım yapar onu. Yani Evet. artık ben koşamıyorum kardeşim. Topu kaldırırsın, atarsın, Tabii. uzatırsın yani diğer arkadaşla. O şekilde maçı yönlendirmeye çalışırsın. Çünkü kendisi sprinter yapamıyor, dribling yapamıyor. Yok ki Yapamayınca hocam ne oluyor? sprinter oyuncu yok ki Fenerbahçe'de. Yani Kim işte var evet, hocam? Hocam maalesef bir Torreira yok bir Fenerbahçe'de. Bak bir Torreira yok Tabii mesela. Torreira bir yok. sprinter olarak bir tek Tabii. Ferdi Kadıoğlu vardı. O da son dönemde düşüş O da kaydetti. yerinde değildi. Bugün o da yani nerede Hocam bir oynadığını virgül dahi alayım hemen göstermedi. burada. Bir virgül alayım. Evet. Ferdi Kadıoğlu İtalyanca derslerine başladı hocam. Evet. Seneye buradan Evet. açıklıyorum. Napoli ile anlaşıldı. Napoli'ye gidiyor. Evet. İtalyanca derslerine de başladı. Ferdi Kadıoğlu'na bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Türk milli takımı adına da umarız güzel ve iyi İyi olur sezonlar inşallah. Evet. geçirip başarılar elde eder. Kendisini Türk futboluna Fenerbahçe'de göstermiş olduğu katkılardan dolayı da teşekkür ediyorum. Seneye kesin Napoli'de hocam. İtalyan Barış derslerine Hocam, de başladı hocam. İrfan Can Kahveci de kalmaz. O da gider. O da gidecek yani. Hocam şu an itibariyle hocam şimdi şöyle bak Türk futbolcuları sayıyorsun. Yani yerli oyuncular Evet. sayıyorsun. Yabancılar Biraz bu iş zaten kritik. kalmayacak. Yabancılar kalmayacak ama şimdi Ferdi'nin de değeri geldiği için yani İrfan Can'a hocam kim 15 milyon verir, 20 milyon verir? Ya Kimse 15 milyon vermez hocam. vermezler. 8-10 milyon Ha verirler. 8-10 Gider yani. verecekse de satma hocam. Niye? Çünkü yerini doldurabilecek belki yani Fenerbahçe'ye alışmış ki bu sezon top sezonunu yaşadı İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de. En iyi sezonlarından birisini yaşadı.
O yüzden İrfan Can Kahveci'yi 8 milyon içinde 10 milyon içinde satmaz yani. Satmaması da lazım. Niye? Çünkü yerli bir oyuncu. Yerine koyabileceğin yerli oyuncu sayısı Hocam neredeyse yok yani hocam. İrfan Can'ı kaç aldı zaten? İrfan Evet. Can'ı pahalı aldı yani. Yani zararını niye Galatasaray'ın satsın? elinden Tabii. aldı. Burak 8 Tabii milyon Burak yani. almış güzel herhalde. söylemiş. Ya o da onu geçiyor şeyleriyle. Tabii canım pahalı Ee, ya maliyette. Burak Ferdi Burak Türkçe konuşmayı öğrenmeden İtalyanca mı? Doğru tespit. Vallahi İtalyan dersleri almaya başlamış. Onu söyleyeyim yani. İhtiyacı yok demek ki. Evet. Bayraktar, yeni izleyicilerimizden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınınızda teşekkür göstermiş ediyoruz olduğunuz Bayraktar katkılardan kardeşim. dolayı sağ olun. Fenerbahçe kötü değil, Galatasaray çok iyi demiş. Adnan Fenerbahçe'de hocam ne 90 puan diyorsun? topladı. Fenerbahçe'de 90 puan topladı tabii Buyur canım. Adnan Yani hocam ne diyorsun? ben Fenerbahçe bu kadar atıyoruz tutuyoruz da biz bu son haftalarını atıp tutuyoruz. Yoksa genelde Fenerbahçe bu sene iyi, gerçekten başarılı. Buraya kadar iyi geldiler. Yani Beşiktaş, Trabzon gibi kopma derken aslında Fenerbahçe sezon başında bir 10-15 puan fark atarak şampiyon oluruz diyordu Ali Koç. Evet. O şeyi de yapmışlardı. Fenerbahçe iyi toplayabileceği puanları topladı. 90 puan topladı. Bundan sonra da ne alır bilmiyorum işte. 3-5 puan daha alsa yeterlidir zaten. Ondan kapatacak. Galatasaray çok çok iyi. Gerçekten Galatasaray. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Icardi gibi, Mertens gibi gerçekten aidiyet duyguları besleyen futbolcular. Ya hastasıyız zaten böyle futbolcuların. Her zaman lazım. E, Ben söyleyecektim. Şimdi Ali Koç dedik ya, Ferdi gidecek, şu gidecek, işte yabancılar falan. Ya zaten gitmesine gerek yok. Ali Koç her sene 15 futbolcu gönderiyor, 15 futbolcu alıyor zaten. Burada gerek yok. Ali Koç yani şu anda kimin gidip gitmeyeceğine bir şey demeye gerek yok. Ali Koç hepsini değiştirecek zaten. Sorun değil. Her sene 15 futbolcu alıyor, 15 futbolcu gidiyor. Hocam dün yayınımızda da söyledim. Bugün yine söylüyorum. Çünkü bugün özellikle yavaş yavaş medyaya da düşmeye başladı. Hocam seneye Fenerbahçe'nin yeni hocasının Jose Mourinho olacağı yönünde söylentiler iyice artmaya başladı. Dün henüz Evet. daha tam gündemde değildi. Böyle çok cılız söylenenler vardı. Dün yayınımızda da söyledim. Bugün biraz daha bu durum ayyuka çıktı. Jose Mourinho gelirse ne olur Mutlu Hocam? Jose Mourinho'nun çalışma sistemini sen iyi biliyorsun. Ne çıkar hocam oradan? Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelirse en başta Sana söyleyeyim. bırakıyorum yorumu. En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Çok iyi para kazanır. Aynen Yani öyle öyle hocam. söyleyeyim. Yani şimdi yapacağı geleceğe transfer parasından ziyade giderken iyi bir para kazanacağına eminim yani Jose Mourinho'nun. Jose Mourinho'da öyle bir taktik var. Geldiği 45 takımlarda tane normal. futbolcu getirttirir, komisyon Tabii alır. onlar ayrı. Onlar ayrı zaten. Tabii. Kendisiyle ilgili Seviyor olan öyle şeyi işler, diyorum evet. yani. Şimdi bazı hocaları getirtirsin, gelir ama giderken yani kökünden söker götürür derler ya, o misali yani giderken de senden bir şeyleri koparır götürür yani. Jose Mourinho da öyle bir hoca yani. Sen alırsın 3-5 milyona neyse alırsın getirirsin. Giderken de baktın başarılı olamayabilir. Yani bazen genler uymaz yani. Başarılı olamayabilir. Giderken de o 3-5 milyona anlaştığına 15-25 milyon veya 15-20 milyon yani vermeyle gönderemezsin yani. Zoraki gönderirsin yani. Hocam Fenerbahçe'nin borcu 11 milyar TL'yi geçti hocam. Ali Koç için sportif anlamda yani sportif anlamda başarısızlık konusunda evet ama ekonomik anlamda çok iyi işler yaptı deniliyor. Fenerbahçe şu anda en çok borcu olan takım birinci sırada hocam. Üstüne bir de Jose Mourinho faktörünü düşünün. Ben hayal ediyorum yani Jose Mourinho'yu. Şu anda hayal ederek söylüyorum bunu. Çok büyük bir transfer bütçesi ister ve bu transfer bütçesini karşılayabilecek bir yönetim gelecek mi? Eğer Ali Koç başkanlık adaylığını açıklamazsa
Ali Koç'un yerine gelecek olan yeni başkan veya artık kim olacaksa bu rakamlar üzerinden neler yapacaklar? Adnan Hocam, ekonomik anlamda ne diyorsun? Fenerbahçe'yi zor Şimdi günler şöyle bekliyor mu? ekonomik anlamda bugün ben bir Fenerbahçe Kongre üyesi bir arkadaşla beraber işte oturduk bir şeyler içtik. Sohbet ettik. İşte ne düşünüyorlar bak şu anda Fenerbahçeliler? Acaba bize bir oyun mu oynanıyor? Bak bunu da flash olarak yaz. Ben şimdi bir iki cümle kullanacağım. Bomba haber diye. Buyur hocam. Şimdi e, bak Göztepe satın alındı. Başakşehir satılıyor. Ya bu Fenerbahçe'yi acaba maksus kötü hale getirip borca sokup sonra Ali Koç da bir de yurt dışından takım alacağız, gerekirse yurt dışına açılacağız demişler. Acaba Fenerbahçe'yi mi satın alacaklar diyorlar bak. Hocam bu Anladın mı? da bu da Heh, tam bir bomba oldu. evet Hakikaten bak hiç bunu kimse gizli konuşmuyor. planları mı var diyorsun? Evet bunu Fenerbahçeli söylüyor. Kongre üyesi arkadaş böyle planları olabilir İçeriden, diyor. Bak demek ki içeriden bizzat duyuyorlar. Evet. söyleyenler. Evet. Acaba Fenerbahçe işte başarısız yapıp işte sahanın dışına çıkarıyorlar, borçlandırıyorlar, şöyle Borçlandırıp böyle olur. Tabii Acun Ilıcalı'yla beraber takımı satın mı almak istiyorlar? Bak olabilir hocam. Ali Olabilir. Koç mu alacak takımı hocam? Evet Ali Koç da Acun Ilıcalı. Bu Hmm. konuşuluyor abiciğim. Yani bu ne derece bilemeyiz. Zaman gösterir. Ama olmayacak diye de bir şey yok. Şimdi şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Ali Evet. Koç'un davranışlarına bakıyoruz. Olayı bu hale götürüyor, değil mi? Yani bu Evet. cümlelerin haklılığını gösteriyor. Yani Evet. olabilir. Bak dediğin gibi şu anda en büyük borcu olan takım batmış yani. Fenerbahçe şu anda batmış. Batmış. Ama acaba Fenerbahçe'yi satın mı almak istiyorlar? Ben de size attım bu topu. Yorumlar siz de yapın. Mutlu hocam, Burak kardeşimizin mesajıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, Barış Hocam şu an ekranda benim bir sorun meydana geldi. Ekranı Tamam, göremiyorum. okuyorum hocam. Tamam. Okuyun ama sesler geliyor. Dinliyorum ben size. Kendimi göremiyorum işin açıkçası. Sizi de Mourinho göremiyorum daha konusunda doğrusu. da ben sonra yorumumu yapayım. Tamam. Evet. O zaman Adnan hocam sen devam et sen. Mutlu hocam bu Tamam. arada Şimdi teknik Ben olayına ya, konsantre Barış olsun. Hocam yayından çıkıp tekrar gireceğim ben. Olur. Öyle Olur öyle hocam. deneyim. Olur hocam. Evet, Olur hocam. tamam. Bekliyoruz hocam. Buyur Adnan hocam hocam. şimdi Mourinho artık gitgide geriye gidiyor. Mourinho eski Mourinho değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Bak çalıştırdığı takımlarda da sinir harpleriyle uğraşıyor. Çok Hocam sinirseller. geri gidiyor derken Evet. futbol akademisi mantığı, mentalitesi değişiyor mu hocam? Tabii değişiyor. Bak Yani şu anda yeni Mourinho'nun eski kafa oyununu artık çözdüler. çözdüler. Bundan O sonra yeni çözüldü. sistemler ortaya Tabii çıktı hocam. yeni Buyur hocam. sistem. Ben Ali Koç'un Mourinho tamam gelsin güzel renk getirir ama ona uygun yönetim var mı? Onun çalışabileceği yönetim kurulu var mı? Başkan var mı? Ben de size bunu söylüyorum. Mümkün değil. Ali Koç da Mourinho çalışamaz. Ya gelir 3 ay sonra giderler. Yine takım başarısız olur. Yine bir bütçe İsmail verecek. Kartal'ı hoca olarak getirmesinin en büyük nedenlerden birisinin ne olduğunu söylemiştik hocam? Yönetebileceği bir teknik direktör. Yönetebileceği tabii istediği zaman yönetebileceği işte sahaya çıkma çıkmayacak. Mourinho'ya sahaya çıkma diyemezsin bak. Hocam Diyemezsin. Diyemezsin hocam. diyemezsin. Ama İsmail Kartal gibi adama dersin sahaya çıkma çıkmaz. Gel git ama Mourinho'ya bu maça çıkmadıysa Mourinho'yu ben çıkarım der ya da istifa ediyorum der. Gider. Evet. Öyle yok. Yani onlar öyle şey dinlemez. Çünkü onlar sahanın içinde kalan insanlar abicim. Bizim gibi İsmail Kartal işte hoca olmadığını, büyük hoca olmadığını, olamayacağını gösterdi zaten bu sene. Evet. Yani Ali Koç'a karşı direnecek, ikna edecek hocam. O ayrı, bu ayrı. Sahanın içine karışma diyecek. Sen Hocam, Fatih Terim'e de bakalım. Fatih Terim yapıyor mu? evet. Ya Hocam, artı bir de şu var. Şimdi İsmail Kartal belli bir noktaya gelene kadar Tadic, Fred ve Ceko'ya fikirlerini soruyordu hocam. Daha evet. sonra iş oyuncularla testleşmeye dönünce oyunculara rest çektiği gün
Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti hocam. Oyuncular hoca ile bütün bağlarını da kopardılar gibi göründü hocam. Yani oyuncularla olan bağını kopardığın anda bu iş bitmiş demektir hocam. Ne diyorsun? Abi ya şimdi şöyle bu işte Arabistan'a gidildi, orada tantanalar oldu. Gelindi sonra Urfa'ya gidilmedi. Futbolcular gitmek istediler. Evet. Futbolcular arkasında hoca da durmadı. Yani hoca da dirayetli, güçlü durmadı. Yani yönetimin karşısında çıkıp hocam bak biz bu maçları oynamamız lazım. Oynamalıyız. Aslanlar gibi oynamalıyız demelerini beklediler. Ceko falan. Bunlar çünkü Evet. bunlar klas futbolcular, lider futbolcular. Liderleri lider gibi adamlar yönetir hocam. Öyle Evet hocam. İsmail Kartal gibi adamlar yönetemez. Ondan dolayı koptular hep birbirinden. O maçlara çıkılmamasından zaten bu futbolcu orada koptular. İsmail Yılmaz'ın da büyük hoca olmadığını zaten görüyorlar. O da en son şekli şemali oldu. Ondan sonra koptu. Bence 2-3 hafta önce Fenerbahçeli oyuncular hocayla bağını kopardılar hocam. Artık ligin Tabii bitmesini tabii tabii. bekliyorlar ya. Yani Tabii gerçekten tabii. Fenerbahçe takımı e, yani hocam işte hoca İsmail Kartal'ın oyuncuları hükmedememesi. Ya aslında bir de fikir sormak nedir hocam ya? Ben onu da anlamadım. Şimdi sen bir teknik direktörsün. Bir oyun anlayışın var ve sen oyunculara gidip fikir soruyorsun. Ya sen şimdi oyunculara gidip fikirlerini sorarsan belli bir süre sonra belli bir dönemden sonra oyuncular Otoriten şunu kalmaz. otoriten Otoriten kalmaz. kalmaz. Tabii Tabii. sen şimdi oyuncular şunu Mümkün düşünmeye değil. başlar. Yüksek kalibrede oyuncular bunlar. Ya bu hoca bizden taktik soruyor, bize fikir soruyor, bilmem ne yapıyor. Biz bu hocayla istediğimiz şekilde devam edebiliriz. Ama yarın bir gün herhangi bir kopma veya arada bir gerilme olduğu zaman neticede sen her oyuncuyu istediğin zaman ilk 11 oynatmayacaksın. Farz edelim bir maçta 11 oynatmadın. Bu sefer oyuncu ne yapacak? Cephe alacak sana. Cephe almaya başlayınca da ne olacak? Senin o kurmuş olduğun işte fikir alma muhabbetleri falan bu sefer bağların kopmasına sebep olacak hocam. Yani İsmail Hoca bu krizi kesinlikle yönetemedi. Bu Futbolcularla şampiyonluk fikir futbolcularla fikir alışverişi nasıl oluyor biliyor musun? Futbolcunun kendisiyle ilgili durumlarda fikir alışverişi olur. Yani işte tabi sakatlığı nasıl, bu maçta tabi oynayabilir misin? İşte haftaya mı oynarsın? Sakatlığın geçti mi? Psikolojin nasıl? Bunlarla fikir alışverişi olur. Yoksa o futbolcuya ya Barış oynatayım, Mehmet oynatayım mı evet. Barış? İşte Ahmet'im oynatayım, kimi nerede oynatayım dedin mi? Ya kusura bakma sen hoca değilsin, sen orada malzemeci bile yapmazlar sen. Üstelik Evet. Fenerbahçe gibi takımda malzemeci de olamazsın. Hocam Konya Fenerbahçe maçından birkaç istatistikler, takım istatistikleri Evet. söyleyeyim. Toplam şut sayısında 21'e 6 Fenerbahçe üstün bitirdi hocam. İsabetli şut sayısı 7'ye 1. Topla oynamada hocam 71'e 29 olarak maç sonuçlandı. Hocam pas isabeti 83'e 61. Hocam dün Evet. Galatasaray maçında bir pas oranı söylemiştim. Hatırlıyor musun? 620 620. Evet. 620 bir pas oranı söylemiştim. Bu da Bu 580 bu Fenerbahçe'de. maçta da 580'e 253 bir oranla Fenerbahçe daha üstün oynamış. Şimdi hocam teknik analize geldiğimizde Evet. 620'ye 580 ne demek oluyor hocam? Yani 620 pas sayısı Galatasaray yapmış. 6-1'lik bir skor sağlamış. 580 kez pas yapmışın. 0-0 Gol, kalmışsın. gol Aslında atamamışsın. Evet. gol atamamışsın. Aslında hani çok bir oran hani orada hadi yok diyelim. Yani hemen hemen eşit diyelim. İşte bir %5'lik bir oran var. Tabii. Bunu neye bağlıyorsun hocam? Yani 0-0 bir yerde 6-1'lik bir skor, bir yerde 0-0'lık bir skor var hocam. Hocam Galatasaray'ın pas oranı 620, neticesini almış. Yani hepsi neticeye gitmiş. 6 gol atmış. Yani üretmiş, üretkenlik haline getirmiş bu pas yüzdesini, yüzdeleri. Ama Fenerbahçe'de bunu hep yani ölü noktalarda yapmış. Yani ileriye dönük, gole yönük yani ceza sahasının içinde olmamış. Bunlar hep kendi sahasında, ceza sahasında, gerilerde, ortalarda olmuş bu paslar.
Yani ver al, ver al, ver al. Yani doldur boşalt dedik ya işte. Ver al, ver al. Yani Galatasaray'ın 620'si ile Fenerbahçe'nin 580 arasında çok fark var. Yani bu 300 olsun da sen 2-0 ye maçı. Önemli değil. 2-0 yani. 1-0 ye. Gol olsun yani. Yoksa boş boşa. Yani boş olmuş bunların tamamı. Yüzde Evet. ne dedik? 71 var. Oyun oynama şeyi. Ya sen şimdi %71 oynuyorsun. 580 pas isabetin var. Şutun var. İşte 11 kornerin var. Şu var, bu var. Sen bir gol atamamışsın. Bu işte takımın Hocam kornerden savurganlığını bile tabii Cengiz out'a attı topu ya. Yani böyle avuta bir diyor. bitik oyuncu profili olamaz yani. Yani Enteresan yani. Ee, Fenerbahçe'nin güçsüz olduğunu dediğin gibi bitikliğini gösteriyor. Mental olarak da bitmiş. Ha top ayaktan ayağa gitmiş, savurmuşlar etmişler ama hep boşa gitmiş bunlar yani. E, Fenerbahçe zaten bugün dediğimiz gibi dün Galatasaray 6 tane çektikten sonra Fenerbahçe bugün bitmiş sahada. Kabullenmiş Gerçekten hocam. Kabullenmiş. kabullenmiş, bitmiş Kabullenmiş yani. yani. Bu iş Bitmiş. bitti. 6-0'dır Evet. ve oynanan etkili oyunla beraber hocam. Tabii Bak tabii. Bir de oynanan Galatasaray oyununu baskılı ve görüyor etkili bir hocam. oyun. Hocam Galatasaray Sivas'la öyle Fenerbahçe deplasmanda berabere berabere kaldı. kalıyor. Ama Galatasaray 6 tane etkili bir oyunla 6 tane atıyor. Fenerbahçeli oyuncular demişlerdir, kabullenmişlerdir. Yani Hocam yabancılar, yerliler biraz daha hadi baskı dünkü kuralım maçı edelim falan ama Fenerbahçeliler izliyor yabancılar tabii. kabullenmiş hocam yani. Dünkü maçı izledi Fenerbahçeliler. Şimdi Aynen. bakıyor arkadaş biz bu Galatasaray'ı geçemeyiz. Aynen. Bir de bunların sahasına gideceğiz. Bu sahaya biz de gideceğiz. Ya Evet. mümkün değil. Yani ben olsam ben de hocam mağlubiyeti kabul ederim ya. Değil mi? Yenilgiyi kabul ederim yani. Gerçekten kolay bir şey değil. Aynen öyle. Yani Galatasaray az önce arkadaşlar da dedi yani Fenerbahçe kötü değil. Galatasaray çok çok iyi. Bak işte özet. Özet bu yani. Bu senenin Evet. özeti Fenerbahçe kötü değil ama Galatasaray çok çok iyi. Ha bunun yanında Fenerbahçe'nin de iyi olması için işte İsmail Kartal'ın, başkanın, işte birkaç futbolcuların kötü olmasının sebebiyle de Fenerbahçe'yi geriye çektiler. Hocam Fenerbahçe'nin bu sezon ligde puan kaybı yaşadığı maçlarda biraz değineyim ben sana. Trabzonspor 3-2 mağlubiyet hocam kendi evinde. Adana Demirspor deplasman 0-0. Galatasaray 0-0. Samsun 1-1. Alanya 2-2. Deplasman Sivas 2-2. Ve deplasman Konya 0-0. Bir Evet. puan kaybı yaşadı Fenerbahçe. Gerçekten yani özellikle Konya maçı, bugünkü Konya maçı hocam yani darbeyi Ligi vuran bitirdi bu. son ligi Ligi bitirdi bitirdi. hocam yani. Bitirdi yani Eee, %1 milyon. yani bundan sonrası için Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Diyecek çok fazla da bir şey bulamıyorum Seneye, hocam. önümüzdeki seneye bakacağız diyecekler. Derler Hocam ya önümüzdeki maça bakacağız. önümüzdeki sene Beşiktaş potaya girmek istiyor. Trabzon potaya girmek istiyor. İşte daha Anadolu takımları var. Antalya'sı var. İşte ne bileyim diğer takımlar var. Yani umarız Hocam ben sana şöyle bir şey diyeyim. Fenerbahçe buralardan Ben sıyrılır yani. tamam o dediklerini say. Ben üçü birbiriyle yarışacak. Galatasaray Başakşehir önümüzdeki var sene hocam. arayı açıp Yani gidecek. değil mi? Duydun mu benim dediğimi? Evet duydum hocam. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir bunlar kendi arasında yarışacak. Galatasaray arayı açacak önümüzdeki senede. Bak yaz oraya. Anladım hocam. Evet. Hocam yani şöyle söyleyeyim 1 saat 20 dakikalık bir yayın oldu. Mutlu hocam da geldi. Bir saniye şöyle bir yayına alalım kendisini. Barış hocam bir sıkıntı oldu bilgisayarda. Bilgisayarı açamadım. Şu an Tamam telefondan hocam bağlanıyorum. sıkıntı olur hocam. Zaten yavaş yavaş yayınımızı da biraz sonra zor bitiririz hocam. Hocam Evet. şöyle bir Burak kardeşimizden yine sağ olsun mesaj var. Hocam Girona Barcelona maçında Barça %60 ile oynadı. Sonuç 4-2 yenildi. Topla oynamanın hiçbir anlamı yok. Al topu oyna, topla oynamaya puan vermiyorlar bu sistemde. Ya şöyle Hocam pardon bu soruya şöyle bir şey. Galatasaray buyur hocam. Fenerbahçe maçı vardı bir zaman. Akintola atmıştı. Akintola mıydı neydi? Atkinson. He, %90'a %10'lu maç oranı. Galatasaray %90 oynamıştı neredeyse.
Bir adamın gerisine değdi, gol yediydi Galatasaray. Yani Evet. o dediği doğru tabii. Her Evet. yani oyun oranı yeneceğin diye bir kayda yok. Mutlu hocam şöyle sen tabii yayından koptun ama şimdi dün Galatasaray 620'lik bir pas oranıyla maçı tamamladı ve 6-1'lik bir skor elde etti. Bugün de Fenerbahçe 580'lik bir pasla oynama oranıyla 0-0 berabere kaldı. Yani hemen hemen hadi neredeyse aynı diyelim yani. Ama bir tarafta 6-1'lik bir farklı bir skor varken diğer taraftan da 0-0'lık bir skor çıktı. Onu değerlendiriyorduk hocam. Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Barış Hocam şöyle yani yayınımızın başında da söyledik, Fenerbahçe yani o kadar pas yapmasına rağmen bunu şu cümleyle açıklamak istiyorum. Yani bal yapmaz arı gibi. Yani bal yapmaz arı gibi. Yani tamam, çalışıyorsun, paslaşıyorsun ama netice yok. Netice olmayınca da yani maçın skoruna yansıyacak bir netice olmayınca da sonuç yok yani. Yok. Yani bal yapmaz arı gibi. Fenerbahçe'nin durumu tamam, istediğin kadar 680 değil 1680 yap. Sonuç Verimli değil olmadıktan yani. sonra bir O şey paslar ifade etmiyor verimli yani. değil. Evet. Verimli değil. Bir şey ifade etmiyor. Yani tamam, mantıklı paslar yapılmış olsa, sonuca gidecek paslar yapılmış olsa tamam, kabul ediyorum. Mesela Galatasaray'da bir Barış Alper Yılmaz farkı var yani. Hocam Ondan mütevellit Burak'cığım teşekkür ederiz. Yayınımıza verdiğin destekten dolayı iyi akşamlar diliyoruz sana da. Sen de Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Yeniden görüşünceye dek. Hoşça kal. sağ Buyur hocam. olasın Burak kardeşim. Teşekkürler. Yani diyeceğim, Fenerbahçe maalesef dediğimiz gibi yani istenilen şeyi sonuca gidemedi. Yani pas yapıyor ama sonuçlandıracak bir pas trafiği değil yani. Şeyi Adnan anlatacaktım. hocamın Barış dediği Alper gibi Yılmaz, heh, evet. Barış Alper Yılmaz gibi böyle sprinter bir oyuncu yapıp da dribling atıp ceza sahası, yani ceza sahası önüne kadar veya sağına soluna gelecek bir şeyi yok. Orta yapacak bir pozisyonu yok. Veya ara paslarla yani bir yerden, havadan. Mertens'ler veya tabii Torreira gibi böyle Hocam aradan çizgiye paslar inen, yapacak. çizgiye inip Evet. orta yapan. Aynen, Yani aynen öyle. Aynen öyle. şimdi ceza Yani sahası bunları dışı yayından maalesef yapıyor. Ceza sahası dışı yayından yapıyor. O top da çok uzun. Zaten o top rakibe gelene kadar rakip pozisyonunu da alıyor yani. Bu sefer evet, Fenerbahçeli oyuncular gol pozisyonuna da giremiyor. Ama çizgiye kadar inip oyun kale ile top arasındaki mesafeyi kısaltıp forvet oyuncusuna hızlı bir orta yaptığında ki bunu dün Galatasaray çok iyi yaptı. Alışılmış bir şekilde, çalışılmış bir şekilde Barış Alper soldan getirip çizgiye inerek ki o özelliği var, sprinter özelliği. Sonra ortaya bıraktı. Birincisinde içeri bıraktı. Çok güzel bir şekilde pozisyon alan Icardi oyun sezisi çok yüksek olan Mertens'e bıraktı. Oyun sezisi çok yüksek olan Mertens de dokunuşla ağlara götürdü topu, bıraktı. Daha sonra ikinci golde de Ziyech'in golünde de yine içeri girdi. Fakat bu sefer yayın penaltı noktasına doğru yerden açtı. Farkındaysanız yerden oynadı Galatasaray dün. Bir iki pozisyon evet, vardı havadan. Evet, Barış'ın yine topu kaldırıp Icardi'nin kafayla arkaya verip de o pozisyon vardı mesela. Yani demek istediğim Galatasaray yerden havadan her türlü ceza sahası içerisine giriyor ama nasıl giriyor? Çizgiyi kat edip çizgiye girdikten sonra son kale direğinin önünden ortayı keserek hocam. Hocam Galatasaray evet. doldur boşalt oynamadı. Bilinçli O, oynadı. evet 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 evet. Yani ne Doldur dedim? boşalt. Futbolcu birbirini ezberlemiş. Kim nerede ne yapıyor, nerede oynuyor Aynen öyle hocam. biliyorlar. Bakmadan pas veriliyor bak. Bakmadan o ona veriyor, o ona veriyor. Orta sahada Mertens sola pas veriyor. Sonra Mertens gidiyor o golü atıyor. Yani bu gerçekten e, kolay bir Çalışılmış şey ve değil. oyuncular birbirini Tabii. ezberlemiş hocam. Hah, ezberlemiş. Yani o pas trafikleri boşa gitmiyor. Hep neticeye gidiyor. Dikin oynuyor Galatasaray. Dikin oynuyor. Yani doldur boşalt değil. Evet. Paslaşarak hedefe doğru gidiyor.
Delici dedik değil mi Barış Alper'e? Matkap maşallah. Matkap dedin hocam. Ziyech delici dedik. Evet. Niye? İşte bu topçular abi Çilingir verimli hocam. Ziyech oynuyorlar yani. Çilingir hocam. Çilingir. Ziyech Evet. Çilingir. Yani Icardi gibi bir topu orada dağıtan, kendisi zor durumda olsa pas veriyor. Adam yani ayağını kaldırıyor. Alttan Mertens'e gidiyor. Mertens vuruyor. Bunlar yani bu hareketler Galatasaray'ın 620'si hep verimliydi yani. Ama Evet. Fenerbahçe gerçekten bal yapmaz gibi vız 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 etti. Bir şey olmadı işte. Hocam Maçı da Galatasaray kaybetti. ikinci ve üçüncü bölgede çok etkili. Gerçekten çok Tabii etkili canım, presler tabii, yapıyor tabii, hocam. Yani tabii. inanılmaz presler yapıyor. İşte Rakibi de Torreira ile bunaltıyor hocam. Kerim Demirbay'ın işte ortada. Kerem Demirbay ile Torreira'nın dinamo gibi olması çok etkili burada. İşte Çok etkili. Fenerbahçe'de olmayan bir O yok, Torreira o hocam. yoktu. Yani Evet, Fenerbahçe'de o Torreira yok. yok maalesef. O yüzden Evet. Fenerbahçe orta alanda baskı anlamında oyuna hakimiyet kuramıyor. Hocam 1 saat 26 dakika olduk. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yine Teşekkür güzel bir yayın ederiz. oldu. Derleyip Galatasaray'ın toparlamak şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. tamam. Derleyip toparlamak istersek Adnan hocam neler söylemek istersin? Valla dün işte Galatasaray ligi bitirdi. Sezonun finişini yaptı. Fişi çekti Sivas'ı 6 tane atarak. Bu 6 atması Fenerbahçe'yi de bitirmiş. Onu da gördük. Bugün Fenerbahçe zaten formalite. Keşke U19 takımını gönderseydi Ali Koç yine. Bugün Konya'ya. Aslında onu yapması lazımdı. Bence Ali Koç'tan şunu bekliyorum. Galatasaray stadına U19 takımını göndersin. Ya artık yapacağı bir şey yok. Diyorsun hocam. Tamam. Evet, bu Mutlu kadar. hocam ne diyorsun? Yani artık bu saatten sonra söylenecek pek bir söz kalmadı işin açıkçası. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani artık Fenerbahçe'nin de önümüzdeki sezona bakması lazım veya yavaş yavaş hazırlığını buna göre yapması lazım yani. Bu sezon resmen kapanmış oldu. Yani bu kadar net söylüyorum yani. Bundan sonra Ama 3 maça da U19 takımıyla çıksın Mutlu Hocam. Ali Koç. ya o da ayrı Evet, bir alternatif evet. olabilir aslında. Yani niçin Haydi olmasın? diye bir şey Olmaz diye yok. bir şey yok Bence yani. yani. Evet. En azından o gençlerimizi onora Evet. etmiş olurlar yani. Öyle bir durum da söz konusu Gençlerin olabilir. Onların evet. kendine bir özgüveni gelebilir veya önümüzdeki sezon belki onların içerisinden 2-3 kişiyi A takıma alabilirler. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Barış Hocam Olmaz bunu diye bir şey manşete yok atsın. yani. Ben de şöyle toparlamak istiyorum hocam. Hocam ne olduysa dün Galatasaray maçında Sivasspor'un 2-1'lik skoru elde etmesinden sonra oldu hocam. O bir golü Sivasspor atmayacaktı hocam. Sivasspor o bir golü attıktan sonra şampiyon Galatasaray oldu. Yani gerçekten Galatasaray hani skorun beraberliğe gelebilme ihtimaliyle beraber maça çok fazla daha fazla asıldı ve skoru 6-1'lik bir güzel de oynanan etkili bir oyundan sonra 6-1'lik skorla Sivasspor'unu tamamladıktan sonra Fenerbahçeli oyuncular ve camia psikolojik olarak çöküntüye girdi hocam ve bugünkü maçta da bunu bariz olarak gördük. Sivasspor o bir golü atmayacaktı hocam. O bir golü atmasaydı belki bugün Fenerbahçe galip gelmiş olacaktı diye düşünüyorum hocam. Barış Hocam burada ben Sivas'la ilgili şunu belirtmek istiyorum. Yani Sivasspor takımına ve taraftarlarına sonuna kadar saygı duyuyorum. Yani şehri de Sivas'ı da ayrı bir seviyorum yani. Tarihten gelen bir özelliğinden dolayı yani. Şöyle ki Hocam yani söyleme kimse bu bilmesin aman ha tarihten. ya hayır Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer yani onu demek Söyle istiyorum. hocam Yani işte yani. Biz öyle diyoruz. Söyle işte derken yani hocam. herkes biliyor ne demek istediğimi yani ondan dolayı şey yapıyorum Sen yani. söyle hocam. Yani Sivaslı hocam. Sivas'ı Sivaslı ondan Mutlu dolayı hocam. ayrı bir seviyorum diyorum yani. Orada bizim ülkemizin temellerinin atıldığı yer yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi demek Sivas'ın çocuğu istediğim benim Mutlu hocam. evet sağ ol. Buyur, Şimdi benim buyur demek hocam. istediğim Barış Hoca yani burada inan Sivas Galatasaray karşısına normal bir haliyle çıksaydı belki de bu 6-1'i skorunu bırakın belki de kafa kafaya oynayacaktı. Belki de galip bile gelebilirdi. Belki de yani Hocam bu Rams kadar Park'ta farklı hiç mağlup hocam olmazdı. Rams Park'ta hocam şansı yok hocam. Şansı yok. Hayır, Sivas'ta yapmaz mı? olsaydı
Sivas'ta olsaydı belki hani şey olurdu ama Barış hocam, Ramspark'ta ben şans yok hocam. hayır, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben şunu diyeceğim. Şimdi burada nasıl Fenerbahçe'yi mental olarak, zihinsel olarak başka şeylerle meşgul ettilerse, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürdülerse, emin ol son 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde de Sivas'ı bu duruma düşürdüler. Yani Sivas'ta Galatasaray bütün şeyi Sivas maçına bağladı. Fenerbahçe yani yönetimi veya Ama Bülent Uygun'a maç sonu basın soru sorduğunda Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettiniz mi dediğinde böyle böyle yapıyordu. Abi işte böyle şeylere girmeyeceksin hocam. Daha sen de önünde bir sürü maç var. Galatasaray maçı var. Bilmem ne var. Yani sen ya çıkacaksın adam gibi açıklamanı yapacaksın. Teknik taktik neyse sorulan sorulara güzelce de cevap vereceksin. Çıkacaksın gideceksin. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Net söylüyorum. Türkiye'de futbol mentalitesi olarak söylüyorum. Mental olarak söylüyorum. Avrupa'nın çok gerisindeyiz hocam. İnanılmaz çok gerisinde. çok gerisindeyiz yani. Bunu bariz maçlarda da sezon boyunca da hep yaşadık. Hep gördük hocam. Bundan sonra da bitmeyecek. Hep göreceğiz hocam. Teşekkür. şimdi Barış hocam, Buyur hocam. şeyi diyecektim ben yani Buyurun. dünkü mesajlarımda da vardı. Ben buradan tekrar etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi bir Fenerbahçe ile berabere kalınca böyle daha önceki sezonun birinci yarısındaki maçtan önce de bir takım hakemlerle ilgili konuşmalar yaptı Bülent Hoca. Yani bunu yaparaktan bir yere gelemezsin kardeşim. Bu trip hareketleri yaparaktan böyle kendi kendine kaş göz hareketleri, el kol hareketleri yaparak bir takım saçma sapan söylemler yaparak bir yere gelemez. Ya adam gibi çıkacaksın. Yani gerekirse bak Emre Belezoğlu'nu ben takdir ettim biliyor musun? Niye? Evet. Başakşehir Evet hocam. maçında 7-0 yenilmesine rağmen çıktı dedi ki ya dedi adamlar dedi oynadı bizden çok üstünler dedi. Tebrik ediyorum dedi. Bitti yani. Tamam çekti Bitti. gitti. He, aynen öyle. Fenerbahçe Yani camiasından da linci yedi ama. Linç yemesine rağmen ya, öyle ayrı mi bir değil konu abi? ama Doğruyu söyleyeceksin yani. ama ayrı Neyse o. yani doğru olanı yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Bülent Hoca da ya böyle kaş göz işaretleriyle böyle bilmem ağız çene hareketleriyle falan ayıp şeyler bunlar ya. Ya koskoca sen şehri temsil ediyorsun. Koskoca bir Havaya girdi. takımdan geliyorsun. Havaya girdi. Hocam He, Mutlu kendi hocam kendine böyle ne havalara giriyorsun, triplere giriyorsun ya. Mutlu hocam, Allah Allah. Bülent Hoca ile seni yan yana getirip barıştıracağım sizi. Tamam. Şey Yani yapacağım hocam. Sizi barıştıracağım Barış hocam. hocam, Barış hocam bak her zaman için insan ayağını yere sağlam basmalı. Yani e, nereye gelirsen gel, ne kadar yükselirsen yüksel, haddini bileceksin. Haddini Doğru bilerek hareket söylüyorsun. edeceksin. Doğru söylüyorsun. Haddini bilerek hareket edeceksin. Yani haddini bilirsen zaten herkes sana saygı duyar. Herkes gereğini yapar. Ama sen böyle bir havalara girersen senin millet nasıl Bülent- yükselttiyse oradan da geri aşağı çakar yani. Aynen Bülent- böyle. Yükseltme O derken camiada Bülent Bülent Hoca'nın oldu. yükselmesi yok ki hocam. Ne yükselmesi var Bülent Hoca'nın? Futbolcu Ya Bu oldu. sezon yükselmesi bu derken sezon bir iki işte maç büyük işte takım. Fenerbahçe ile Evet. berabere kaldı falan filan. Yani sezonun ilk yarısında Galatasaray'la bilmem ne yaptı. Yani onu da Hocam anlatmaya çalışıyorum. bu ligin en fazla defans antrenmanını yapan, oyunculara defans oyunu mentalitesini oturtturmaya çalışan bir takımın hocasısın sen ve kalkıyorsun dün 6 tane yiyorsun, arkasından da hakeme sallıyorsun. Hangi golü izlersek izleyelim dün Galatasaray Evet. maçında hiçbirisinde hakemlerin herhangi bir etkisi yoktu yani. Tamamen ve tamamen defans hatalarından dolayı. Bu da demek oluyor ki Bülent Uygun çöp bir hocadır. Bu saatten sonra da anca gitsin bal liginde falan artık şey yapsın yani hocalık yapsın. Yok hocam artık böyle bir futbol anlayışı yok ya. Beşli defans, altılı defans, 7-8'li bloğa dönüyorsun ya. İnanılır gibi değil. Yani şimdi teknik taktik konuya girmeyelim. Bir sürü olay var. Herkes ne demek istediğimizi biliyor zaten. Anlıyor yani. Hocam ağızlarınıza yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Yeni bir yayında görüşünceye dek çok teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bizi izleyenlere de İyi akşamlar. gösterdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.